Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Bu arada Amerika-Avustralya maçını da izliyorum arkadaşlar. Avustralya maçı bakalım neler olacak. Bir sonraki rakibimiz Amerika olacak tabii ki de. E, Bizim önümüzde çok büyük bir final maçı var tabii ki de. O maçı kazanırsak bu maçın önemini de anlamış olacağız. Arkadaşlar hem gündemin haberlerini okuyacağız hem maçı izleyeceğiz. Böyle yoğun bir yayın olacak ve ya artık 12'yi geçtikten sonra yani cumartesi sabahı 5.30 gibi de yine yayında oluruz. Bu yayın biter bitmez hemen yatacağım. Bu maç biter bitmez ve diğer yayına geçeceğiz. Ya diğer yayın için uyumuş, uyanmış ve hazırlanmış olmam gerekiyor. O yüzden hepiniz hoş geldiniz dostlar. Yayına bir like atarak başlayabilirsiniz. ABD maçı başladı. ABD'nin yenmesi lazım yoksa bitti. Evet, Amerika'nın yenmesi lazımmış ama çok önemli bir oyuncusu Pulisic sakat arkadaşlar, oynamıyor. Fabrizio Romano da haberi girdi. Ben şöyle haberlere bir göz atayım, hem de gözüm maçta zaten. Beraber izlemiş oluruz. Maç sonuna kadar burada kalmayı planlıyorum. Tabii yayın güzel geçerse arkadaşlar. Bilemiyorum. Şöyle geleyim ben abi haberlere. Ne varmış? Dünya Kupası'nda günün programı Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı başladı. İskoçya Fas maçı var. Gece 1'de. Gece 3.30'da Brezilya Haiti maçı var ve 6'da bizim final maçımız Türkiye Paraguay maçı var. Bakalım nasıl olacak dostlar, bilemiyorum. Oh, evet, stresli bir gün. Fabrizio Romano, Christian Pulisic baldır yaralanması nedeniyle Avustralya ile oynanacak maç için Amerika Birleşik Devletleri milli takımı kadrosundan çıkarıldı. Yedek kulübesinde gördüm sanki az önce. Kadrodan çıktı mı acaba yoksa duruyor mu bilemiyorum. Pulisic sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı arkadaşlar. Bizim maça yetişir mi acaba? Bir hafta sonra oluyor herhalde. Yetişir büyük ihtimalle. Ya da belki bilerek tuttular. Dinlendirmek vesaire için tuttular belki de. Çünkü Pulisic, ya ilk maçta izledim, nasıl depar falan atıyor abi. İnanılmaz bir oyuncu gerçekten. Çok önemli bir oyuncu kendisi. Eksik kalırsa tabii iyi olur bizim için ama şu maçta oynasa iyi olurdu. Avustralya'nın puan kaybetmesi gerekiyor. ABD yensin ya. Biz ikinci bile olsak çıkarız ya. Bunlar anlaşıp beraber yatarlar mı? Vallahi her şey beklenir arkadaşlar bunlardan. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Evet, Pulisic sakatlığı nedeniyle Avustralya maçında forma giyemiyor dostlar. Haberler bu yöndeydi. Şöyle Amerika geliyor. Amerika fena geliyor. Gol olsun lan. Hakem faul verdi. A milli takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşıyor. 85 milyonun kalbi Ay Yıldızlar için atacak. Haydi bizim çocuklar. Evet, hep bu şekilde giriyoruz olaylara ama evet, 20 Haziran 2026 Türkiye saatiyle sabah 6'da TRT 1'de olacak maç. San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu. Ee, Santa Clara, Amerika Birleşik Devletleri'nde maç arkadaşlar. Orada olacağız. Biz de maçı yakından takip ediyor olacağız. Balagun'u bir izleyin arkadaşlar. İnanılmaz bir santrafor. Gerçekten çok kaliteli bir ayak. Aleyküm selam. Yine bütün Fransa'dan selamlar milletime. Bizden de selamlar olsun Fransa'ya hocam. Burak Bey hoş geldiniz. Nerelerdesiniz? Sizi göremiyoruz. Ne videoların altında görüyoruz ne bir yerde görüyoruz. İyi yayınlar. Arkadaşlar son dönemlerde böyle izlenmemiz falan da bir çöküşte gibi. Hafiften soğudum bu işten, onu söyleyeyim yani, bilmiyorum. Yani her an böyle saladabilirim yani bu işi, bilmiyorum ya. Ve deli gibi eleştiri falan da aldım. Ben duygusal adam olduğum için bilmiyorum ya. Sanırım yapabileceğim bir işte değil yani. Aleykümselam. Bizim çocukların Paraguay karşısındaki muhtemel ilk 11 arkadaşlar. Bu şekilde bir ilk 11 var. Uğurcan Kale'de Merih ve Abdülkerim. Yine stoper tandemi. Ben oraya Can Uzun'u şeyi koyarım. Neydi o çocuk? Ozan Kabak'ı koyardım. Merih Demirel'i çıkartıp. Mert var. Ben Zeki'yi koyardım. Çünkü ilk maçta arkadaşlar ilk maçta Zeki'nin tarafında çok top oynanmadı ama yediğimiz bir golde de depar atarken deparı yarıda bıraktı. Onu gördüm sadece. Onun dışında bence bilemiyorum ya. Ben Zeki ile çıkardım. Ferdi ile oynarım. İsmail Hakan oynarım. Buraya ön taraf, burası komple benim yaptığım bir Shorts kanalım var arkadaşlar. Orada da bir saat, bak, bir tane Shorts videosu arkadaşlar 15 30 saniyelik bir videoya tam bir saatimi ayırdım.
bir kadro oluşturdum ve inanılmaz böyle oyuncular kayıyor gidiyor falan böyle. Çok özenerek yaptığım bir video. Shorts kanalımdan bakabilirsiniz. Kendim kazanabileceğimiz ilk 11'i oluşturdum orada. Oraya bir video attım. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Kerem'i çıkarttım. Can Uzun'u koydum buraya. O şekilde yaptım. Barış'ı buraya koydum. Neden buraya koydum? Arda, Hakan ve Can Uzun'un defansif yönünün zayıf olduğunu düşünüyorum. Barış'ın sadece burada oyuncularla güreşsin diye, baskı yapsın diye Barış'ı koydum buraya kendi kadromda. Buraya da Zeki'yi koydum. Onun dışında benim kadromla aynı. İsmail'i de koyduk. Evet, İsmail de orada. Duruma göre baktık atak yemiyoruz. Orkun'u alırım buraya. Bir tane daha kaliteli bir ayak alırım buraya. O şekilde oynarım diye düşündüm. Ozan Kabak'ı almamın sebebi de eğer ileride oynarsak rakip gelmezse Ozan Kabak'ın ayağı da temiz arkadaşlar. Melih'in de performansını hiç iyi görmedim ben. Aleykümselam. İnşallah yeneceğiz Salih abi ama Kerem oynamasa. Soğuma sen soğursan olmaz her zaman. Bakıyorum sana kardeşim. Teşekkürler hocam. Yo, bırakmayız seni hocam. Eyvallah. ABD yenemeyecek gibi. Abi bittik. Valla ABD patak oynuyor şu an. Bilmiyorum ya. Hemen abone olacağım. Salih Dinyo Futbol yazarsanız Shorts kanalımda çıkıyor. Aylardır söylüyorum. Pulisic olmadan ABD çöp. Kesinlikle öyle. Katılıyorum. Bu yayına da like atarsanız daha fazla kişinin önüne çıkarabilir. Bir sıkıntı var gibi. 2-3 gündür videolarımız falan az izleniyor. İnsanın da keyfi kaçıyor tabii ki de. Bugün attığım videoyu arkadaşlar gece 11.30'da sahneden geldim. Biraz dinlendim. 12 gibi, 1 gibi videoyu çektim. Editi metidi, cartı curtu, kapak fotoğrafı, açıklaması, 8 tane dile çevir falan filan. Sabah 6'ya kadar video yaptım ki ilk röportajları ben böyle yayınlayayım diye yayınladık. 3000 falan izlendi işte. Kerem çöp değil mi? Bence Kerem Aktürkoğlu Amerika Birleşik Devletleri maçının adamı. Onu söyleyeyim. Kerem'in yerine Can Uzun'u koyacak gibi çünkü hakem de El Salvadorluymuş. Sertliğe izin verecek ve Paraguay çok sert oynayan bir takım. Evet, Paraguay sert takım ama Amerika Birleşik Devletleri maçında izledim. AFK taklidi yapıyorlardı yani. Bilmiyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Like atıldı demiş. Eyvallah. ABD'yi daha önce yenmiş biriyiz. Paraguay'ı yenme şansımız düşük değil. Ya işte Montella'nın bu saçma sapan kararları, yani manavdaki adam bile, yani şöyle diyeyim, sanayideki adam bile Kerem'i 85 dakika orada tutmaz. Amerika tehlikeli geliyor bu arada. Gol olur. Gol oldu. İşte bu. Allah, Amerika'ya seviniyoruz ya. Biz her zaman matematik yapmak zorunda mıyız ya? Amerika 1-0 önde arkadaşlar. Bizim için çok önemli Amerika'nın yenmesi. Avustralya'nın puan kaybetmesi lazım. O kadar hesaplamalar olacak. Bak, adamlar geldi nasıl attı? Dakika 11. Adamlar gol atıyor. Onlarda da 2 metrelik stoperler var ama adamlar inanılmaz. Kendi kalesine. ABD iyi oynuyor, evet. Merhaba, neden sizce Kerem ABD maçının oyuncusu? Biz çünkü ABD maçında bu kadar atak oynarsak bizim içimizden geçerler. Biz kontra atak oynamak zorundayız. Kerem hızlı olduğu için kontra atak. Kerem ABD maçının oyuncusu diye o yüzden diyorum. Barış Alper Yılmaz ABD maçının oyuncusu. Avustralya maçının oyuncusu asla değildi Barış Alper Yılmaz ve Kerem. Paraguay maçının oyuncusu olur mu bilmiyorum ama bence forvete Can Uzun'la girmemiz gerekiyor. Avustralya maçının santraforu Deniz Gül'dü. Deniz Gül diğer maçlarda ilk 11 oynasın demiyorum. Deniz Gül ama Avustralya maçının ilk 11'inin adamıydı. Hata yaptı orada. Ve 85 dakika. Bak, Barış Alper hatasından erken döndü. 46'da oyundan çıktı Barış Alper. Aynı anda Kerem'i de çıkmaz. Hatta ben totem yapıyordum, izlemiyordum. Kerem'i de çıkartır diye bekledim. Oradan seslendim yayına. Burada değildim, yani dışarıdan dinliyordum. Kerem'i çıkarma dediler ve şok oldum ben yani. Merhabalar herkese. Dualarla, güzel pozitif enerjilerle başlayalım. İnşallah kazanalım ya Rabbi. Lazar Özge Hanım. Abi, Avustralya maç bizdeki kadar konsantre değil savunmaya. Evet. Tamam, iş bitti. Avustralya'ya çeviremez. Bakacağız. Dediğin anda gol yiyordu bu arada ABD. Vallahi Avustralya fena geldi. Türkiye-Amerika maçı süper geçecek. Bence iki takım harambol oynamıyor. Evet, biz biz bu arada kötü takımlara, kapanan takımlara iyi oynayamıyoruz.
Biz güçlü takımlara karşı her zaman daha iyi oynamışızdır. Bilmiyorum. Bakacağız. Biz Paraguay'ı da Amerika'yı da yeneriz sebepsiz. Ama Montella sakat sistem yapmasa. Abi biz İspanya ile falan berabere kaldık. İspanya'da yani. Türkiye'de 6 yedik ama İspanya'da berabere kaldık. Hazırlık maçında da Amerika'yı yendik. Ama hazırlık maçıydı. Şimdi benim merak ettim, Dest sağ kanat değil mi? Sergi Dest. Fena geliyor ABD yine. Yok, korner. Dest sağ bek değil mi? Bilen var mı? Sağ bek diye biliyorum. Hatta şurada bir kadro olması lazım. Heh. Abi Dest buraya Barış'la bununla eşleştirmek lazım ya. Nasıl olacak? Ulan var ya, aklıma bir kadro geliyor. Bak, ne dersiniz? Ya bilmiyorum, çok saçma mı sizce? Biz şöyle bir kadro... Arkadaşlar, Barış Alper'i sola aldım. Dest'i durdurmak için. Amerika maçından bahsediyorum. Ferdi'yi sağ bek aldım ya. Ne diyorsunuz? Asensio, hatırladım seni. ABD maçı çok rahat geçer. Defansı halledersek yeneriz ABD'yi. Defansımız da kötü, evet. Şey gibi yani, Real Madrid gibi ya, biraz Türkiye milli takımı. Ee, Defansımız biraz değil, bayağı kötüyüz bence. Ferdi dışında çok sakata geliyoruz hep. Maç bitti, farka gider diyor. Yeneriz, bastım. Atilla Bey, inşallah kazanırsınız. Ne diyeyim? 2 geliyor mu? Allah Allah. Evet. McKennie eliyle dokunmuş. 3 farklı cihazdan deniyorum. Yayın sürekli donuyor. İnternetten de değil. Bende mi böyle acaba, bir tek? Yayın bende çok sağlıklı gözüküyor. Mobil internetinizi açıp deneyebilir misiniz Özge Hanım? Belki o yüzden, ya da modeminizi bir açıp kapatın. E, öyle bir sorun olsa herkes yazıyor olurdu. Eğer öyle bir sorun varsa ben düzelteyim diyeceğim. Bende de donuyor. Sizde öyle. Atilla Bey, hoş geldiniz. Aleykümselam. ABD Avustralya'ya 3-4 falan atsa çok iyi olur. Evet, bu arada şey de çok önemli. Çok doğru söyledi. Kim o arkadaş? Hulusi Candemir Bey. Gerçekten çok önemli şeyler de. Averajlar falan çok önemli. Biz 2 gol yedik. Bakalım. Çok ya, matematik yapacağız yine. Mecbur matematik yapacağız. Şeref Bey, hoş geldiniz. Montella var iken bizden bir halt olmaz diyor. Ya ABD maçında şuna ne dersin? Tabii çok ben yapacağını düşünmüyorum Montella'nın da. Bak, desteği izleyin, sağ beki. Bak, ABD'nin sağ bekini çok iyi izleyin. Eskiden Barcelona'da oynuyordu çocuk. İnanılmaz gidiyor atağa. Atağa karşılık Barış'ı sol bek deneyebilir miyiz ya? Averaj aynı takım için yapılacak. Biz şundan bahsediyorum. En iyi üçüncüyü falan olmaya çalışırsak. İnşallah kazanacağız ama takım kendine inanmalı. McKennie falan var. McKennie de bu arada Kenan Yıldız'ın takım arkadaşı. Salih hocam, Kerem'in telefonu var mı sizde? Bir arasan, sakatım falan dese. Keşke olsa hocam. Allah'ım, yarın sabah inşallah yeneceğiz. Arkadaşlar, dualarınızı eksik etmeyin. Ben Arda Güler'in, biliyorsunuz, çoğunuz biliyordur, haberdarsınızdır. Arda Güler'in sevgili kıymetli dedesiyle görüştüm. Mehmet amcayla görüştük. Arda kimseden bir şey istemiyor. Hepinizden bol bol dua istiyor dedi. Hem milli takıma hem Arda'ya dualarımızı gönderelim. iyi dileklerimizi, pozitif enerjilerimizi gönderelim. Bir tane milli takımımız var, başka yok yani. Allah onların yardımcısı olsun. İşlerini kolaylaştırsın, yollarındaki taşları kenara assın Rabbim. Yardımcı olsun onlara. Seviyoruz bu sporu, onları da çok seviyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Amerika'da kendimizi dünyaya kanıtlamak istiyoruz. Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Bilmiyorum ya. Bence sabah namaz kılabilenler unutmasın inşallah. Evet, sabah namazına kalkıp kılan arkadaşlar, onlardan özellikle ricamız olsun. Tabii öncelikle sağlık ve sıhhat dileyelim herkese. Ondan sonra da milli takımımıza da dualarımızı gönderelim. Ya, YKS sınavından dolayı başarılar bu arada. YKS sınavına girecek genç kardeşlerimize Allah zihin açıklığı versin. Önemli bir gün onlar için. Ama kazanamasanız, bir şey yapamazsanız da, sanırım bu
Yerleşiyorsunuz her türlü bir yere değil mi YKS'de? Ama olmuyorsa da kendinizi üzmeyin dostlar. Yani hayat bu. Bir sonraki şey için, bir sonraki şey için. Her şeyden bahsediyorum. Bir sonraki sınavda yine kendinizi düzeltirsiniz. Mesela ben şöyle anlatayım. Ben lise 1'de 6 tane sıfırla kaldım arkadaşlar. 6 tane sıfırla kaldım. O dönem annem babam ayrı değildi. Babam bana dedi ki bak oğlum burası sanayi dedi. Burada çalışacaksın dedi. Şöyle biraz gözümü korkuttu. ABD maçı açık, önümde açık hocam. Ya gözler yukarı baktığı zaman bil ki maç açıktır. 6-0'la kaldım. Sonrasında edebiyat hocam vardır. Pınar hocam. Çok iyi hatırlarım. Yaşım 33 bu arada arkadaşlar. Lise 1'i çift dikiş okudum. Lise 1'e tekrardan başladım. Aynı bir sonraki sezon diyecektim artık. O kadar futbol konuşuyoruz ki. Hiç takdir almadım. Hiç düzde geçmedim. Hep teşekkürle. İlk dönem, ikinci dönem, ilk dönem, ikinci dönem teşekkürle geçtim. Hiç dershaneye gitmeden üniversiteye gittim. Üniversitede de bölüm üçüncüsü oldum arkadaşlar. Üniversitede bölüm üçüncüsü oldum. Hocam da benden sonra böyle dersleri kötü olan öğrencilere hep beni örnek veriyormuş. Böyle böyle bir öğrencim vardı diye. Öyle. Arkadaşlar bu arada üniversitede de 3 ay boyunca reçel yemişimdir. Artık böyle şeyleri de konuşuruz sizle. Parasızlıktan 3 ay boyunca reçel yemişimdir. WhatsApp biyomda reçel sevmem yazar benim. Sonrasında tabii geri ödemesiz burs falan çıkınca rahatlamıştık. Ama 3 ay reçel yedik yani. O yüzden reçelden nefret ederim arkadaşlar. Arkadaşlar 2 ayrı üniversite bitirdim. Üçüncüyü okuyorum halen ama alakasız iş yapıyorum. Çok üzmeyin kendinizi. Ben de öyle abi. Kamu yönetimi bitirdim. Üniversite biter bitmez müziğe atıldım. Müzik yaptım 10 yıl boyunca. Müzikten para kazandım. Antrenörlük yapıyorum. Antrenörlük yapıyorum. Ondan para kazanıyorum. 50 bin abonelik YouTube kanalım vardı o dönem. Ondan da para kazandım. Geçimimi sağladım bir şekilde. YouTube'u bırakmıştım. Sonradan oyun çekiyordum. Oyun videoları çekiyordum. Şimdi futbol videoları çekiyorum işte. Şu anda üçünü birden yapıyorum. Bu arada pazartesi gününe de sahne aldım. Arkadaşlar haftada 2 gün sahnem var. Haftada 4 gün antrenörlük yapıyorum ve diğer kalan günlerin hepsinde de YouTube'la uğraşıyorum. Aslında dolu dolu geçiyor benim için. Çalışmayı seviyorum. Yoğun olmayı seviyorum daha doğrusu. Yoğun olmayıp böyle düşündükçe de insanın psikolojisi bozuluyor tabii ki de daha iyi. Babanız sizi iyi korkutmuş. Evet, genelde bizi korkuttu. Ne oyun oynardın abi? Vallahi oynuyorduk. Annemle video çekiyorduk. 50 bin abone yaptık. Vallahi annemi çok sevmişlerdi. Annemle beraber 50 bin abone olmuştuk. Bizi pek sevmediler. 10 bin abone zor olduk ya. Salih Hoca senin yüzünden işsiz herkes. Abi ne yapayım? Her yere saldırıyoruz hayatımızı düzene sokmak için. Hayatımızı. Panik ataktan dolayı her türlü işe de giremedik zamanında. Bakalım. Kendimiz bir şeyleri kovalıyoruz, uğraşıyoruz işte. Allah yardımcımız olsun. Herkesin olsun. Çabalayan herkesin. Evet 2 geliyor herhalde. Kaleci aldı. Gül reçeli mi? Yok hocam gül değil ya. Çilek reçeli teyzem. Evet muhtemel ilk 11'i bu şekilde söylemiştik. Amerika'nın ilk 11'i de bu şekilde. Bakalım biz de bunlarla oynayacağız. Çünkü eğer Paraguay'ı yenersek önemli. Tillman oynuyor. Pulisic'in yerine Tillman. Tillman mı? Tillman mıdır? O oynuyor. Balogun abi çok sevdim. Tam da Juventus forvet tipi var bunda. Pepe var burada. McKennie, Adams, Robinson, Dest abi çok tehlikeli şu çocuk. Richards, Ream ve Freeman. Kalede de Freeze. Oğlum bunlar nasıl isimler ya? Aman SSK'nın öde. İşte hocam o sıkıntı yok yani. Hiç kapatmadan sabah yayını yapacak mısın kral? Amerika rahatsız ediyor beni. Hocam valla şöyle diyeyim. Öğleden sonra 3'te 3 saatlik hiç kesintisiz bir idman var. O idmanda bayılmamak için mecbur uyuyup uyanıp yayın yapacağım. Hani böyle komple bu işi yapıyor olsam onu yapardım. Yapardım yani. Ya da yapmazdım ya. Çünkü çok son 2-3 gündür çok moralimi bozdular. Bu işi bırakmayı bile düşünüyorum arkadaşlar yani. Çünkü ben duygusal adamım. Yapılan kötü bir yorumu bile takıyorum yani.
Aslında hiç bana göre değil bu iş. Hiç bana göre değil bu iş. Ee, bilmiyorum ya. Hala var üzerimde o böyle şey. Şu Maltella Yıkov'un teknik direktör Süz bile çeyrek finali görürüz zaten. A milli takımımızın Dünya Kupası ikinci maçların ardından veda edebilir arkadaşlar. İkinci maçların ardından veda edebiliriz buna yani. Nasıl oluyor? ABD bugün Avustralya'dan puan alırsa, Türkiye ise yarın Paraguay'a yenilirse A milli takımımız üçüncü maç oynamadan elenebilir. Abi bu yanlış. ABD bugün Avustralya'dan puan alırsa, Türkiye ise yarın Paraguay'a yenilirse A milli takımımız üçüncü maç oynamadan elenebilir. Hayır abi, şurası tam tersi değil mi? Hangi kansız yüzlü kral? Hocam valla birkaç tane yorum gördüm ya. Canımı sıktı yani. Yani sabaha kadar orada kalkıp işten gelip böyle sabaha kadar video yapıp üretip öyle saçma sapan yorumlar görünce insan düşüyor ya. Ben düşüyorum yani daha doğrusu. Yapasım gelmiyor yani ondan sonra. Yenilirsek eleniyoruz. Tam tersi arkadaşlar. Avustralya Amerika'dan puan alırsa diye olmaz. Yanlış mıyım ya arkadaşlar? Şurası yanlış değil mi? Ben yanlış mı görüyorum acaba? Bugün de bayağı uğraştım. Banyonun her yerini derzledim. Yeni bir şey yaptım arkadaşlar. Şunu da bayağı monta ettim, monteledim. Banyoyu derzledim. Kafamda yerinde değil yani. Avustralya Amerika'dan puan alırsa değil mi burası? İkisi de aynı değil ya. Abi biz Amerika'nın şu an kazanmasını istiyoruz. Bak diyor ki ABD bugün Avustralya'dan puan alırsa diyor. Bak ne diyor? A milli takımımız Dünya Kupası ikinci maçların ardından veda edebilir şu sonuçların ardından. ABD bugün Avustralya'dan puan alırsa biz veda ediyormuşuz. Tam tersi. Avustralya Amerika'dan puan alırsa biz Paraguay'a yenilir. Biz zaten Paraguay'a yenilirsek yok biz Paraguay'a yenilsek ABD ile berabere bile kalsak en iyi üçüncülük falan varmış herhalde. Messi kırmızı kart mı görmüş? Yo. Kırmızı vermediler. Messi'ye kırmızı vermediler. Selamlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz dostlar. Merhabalar, merhabalar. Biz niye hesap kitap yapa yapa maç izliyoruz? Ya bu hep bizde biliyorsun Paint Life. Hep bizde böyle biliyorsun matematik yapmadan biz hiçbir turnuvayı geçiremiyoruz. Yani hep böyle bizde. Rahat yani en iyi jenerasyonumuz dediğimiz jenerasyonda bile hala hesap kitap yapıyoruz. Üzücü. Kırmızı verseler hat-trick yapamayacaktı. Arkadaşlar turnuvada Messi korundu orada ya. Bildiğiniz Aşil tendonuna basıyor Messi rakibin. Ee, şey vermiyorlar. Kırmızı vermiyorlar. Evet. Kerem sevdası yaktı bizi. Mesela bak Onur Bey'in yazısını okuyayım size. Yazmış chatte siz de görüyorsunuz. Ben normalde görmeden geçmem lazım ama okumak istiyorum. Recep İvedik misin be kardeşim? Duygusal ve kompleksli adam yayın yapamaz ki. Bence böyle faydasız ve sivri taraflarını törpülemen senin için en iyisi olur.
Montella Paraguay karşısında aynı 11'i sahaya sürmeli. Kenan Yıldız yedek kulübesinde başlamalı. Sözlerim bitti. Bunu diyen kim? Di Marzio arkadaşlar. Di Marzio da İtalyan bir haberci biliyorsunuz. Juventus taraftarı büyük ihtimalle. Juventus'u Kenan'ı sakat sakat oynayarak zaten sakatladılar. Sakat sakat oynatarak sürekli sakat durumda bıraktılar çocuğu. Sakatlığı daha da ciddi bir hale geldi bence. Benim bildiğim 4 aydır falan sakat Kenan Yıldız. Şimdi de diyorlar ki demek şuna getiriyorlar. Türkiye milli takımı Kenan oynatmasın. Kenan oynatmasın. Kenan bize lazım. Oldu efendim. Bunlar bir de milli takımın yanına şey göndermişler. Doktor da göndermişler Kenan'ın yanına. Denetlesin diye. Keşke bizim milli takım da gönderseydi sakat çocuğu niye oynatıyorsunuz diye. Ama yok. Nerede bizde öyle girişimcilik yoktur ki. Olmaz. Şimdi ABD yenerse şans kalmıyor mu? Hayır ya, ABD yenerse bizim şansımız artıyor bence. Evet evet, onlar sakatladı. Ali Bey hoş geldiniz. Paraguay bizi yener ve Avustralya ile berabere kalırsa biz ABD'yi yensek bile 4 oluyoruz. ABD yenmeli. Ya Kenan kaçta girdi hatırlamıyorum ama bir 15-20 dakikalık bir sekans oynadı. Ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz değil mi bak? Arda'yı dahi katıyorum bak arkadaşlar, bu kelimeleri zor duyarsınız. Çok farklı bir adam. Kenan Yıldız o sakat haliyle bile çok farklı bir adam ya. Michael Jackson gibi doktoruyla mı geziyor adam? Ya bizim milli takımda da bir kimya uyumu yok ya. Herkes kendi takımında, kulüp takımında çok iyi ama bir kimya uyumu görmüyoruz ya. İnanılmaz bir takım değiliz yani. Bireysel olarak inanılmazız ama bir takım olarak yok. İyi geceler, ben yatıyorum, maça yetişemem. Vallahi biz de yatacağız. Dur, nereye gidiyorsun? Kenan ilk yarı işi bitirip ikinci yarı yerini Can Uzun'a bırakır. Olabilir. Ama ben Can Uzun'un forvette başlaması gerektiğini düşünüyorum. Forvete Deniz Gül istiyoruz diyor birisi de. Deniz Gül Paraguay maçının forveti midir bilemem. Asla bu arada benim yorumum. İster katılın ister katılmayın. Deniz Gül asla mesela Amerika maçının forveti değildir bence. Kontra atak oynamamız gerekiyor bence ABD maçında. Baksanıza adamlara. İnanılmaz hızlı oyuncularımız var. Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız gibi çok hızlı oyuncularımız var. Hatta yer yer Ferdi bile çıkıyor o ataklara. O yüzden kontra atak oynamalıyız bence. Yani Emre Bey de bana katılıyor sanırım. ABD forveti bence Kerem. Ama bence sanki Paraguay maçının forveti Can Uzun gibi geliyor bana ya. Biz artık var ya maç bakmamız gerekiyor. Bizim öyle net bir ilk 11'imiz olmamalı bence. Yok zaten. O kimyayı hoca yaratır. O da malum 48 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'na katılmayan başarı bildik. Kosova'yı zor eledik. Caner hoş geldin Caner Bey. Caner Bey hoş geldiniz efendim. ABD maçı ABD maçı ne olur? Kontra aramalıyız. Bence de öyle. Yani benim görüşüm öyle yani. Bir antrenör gözüyle de söylüyorum. Evet, Arda gibi de nokta atışı paslar atan bir silahımız varken kontra atağı çok iyi oynarız. ABD maçı için diyorum. Paraguay maçı çok farklı bir maç. Ben Paraguay'ı izledim. ABD Paraguay maçını ben yani sonuna kadar izledim. AFK abi adamlar yok. ABD çıtayı artırmış abi. Avustralya'yı harbiden domine ediyorlar. Ya biz şunları yapamadık. Biz de domine ettik ama biz pozisyonu yani şutlar çok cılızdı bizim. Adamlar baksana nefes aldırmıyorlar. Onlarda da 2 metrelik adamlar. Yani stoperler aynı stoper. Ama adamlar geldi 10. dakikada mı attılar? Geldiler attılar.
Abi vallahi Aral Şimşir'e ihtiyaç duyduğumuz an İrfan Can Kahveci var. Evet, ne diyordu? Vallahi sabahın 7'sinde onları gollerimle uyandırmak istiyorum diyordu arkadaş. Amerika'ya anca oynayarak geçersin. Biz onu başarabilmedik. Şampiyonada çeyrek final başarabildik. O turnuvaya giderken de grubu lider bitirmeyi başardık. Başarmayı bildik. Nereden geldiğimizi unutmayalım. Sanki her grubu lider bitiriyoruz. Ya ben niye maçı izlemiyorum abi? Ya çok bizim şu an biz bu maçı izlesek niye izliyoruz onu da bilmiyorum da Paraguay'ı geçmemiz lazım abi. Zaten dakikada 34. İlk yarıda bitecek. Evet, resmi İbrahim Konate Real Madrid'de 4 yıllık sözleşme imzaladı arkadaşlar. Real Madrid'de hoş geldin dedi futbolcuya. Kalas'ın tekini aldılar oraya. La Liga ne hikmettir yine Arda Güler'in golünü paylaştılar. Etkileşim arıyorlar herhalde. Geriye yaslanırsak çok geriz ABD'den. Bence pres futbol oynamamız gerek. O da doğru. Emre Bey'in dediği yine doğru aslında. Katılıyorum ona. Çünkü biz şöyle diyeyim. Biz 1-0 attıktan sonra mesela 1-0 öne geçtik mesela. Biz geriye yaslandığımız zaman o maç 2-1 falan oluyor yani. Öyle de bir şeyimiz var bizim. Şemsiyenin boyutunu ve tel sayısını merak ettiğimiz için izliyoruz ABD maçını diye. Final Arjantin-Fransa olur. Evet, İspanya'yı da kötü gördük ya. İspanya kötü. Ee, Fransa iyi başladı. İlk yarı çok kötüydü ama Fransa. İlk yarı yoktu. Yani Senegal içinden geçecekti Fransa'nın. Ama ikinci yarı bak Deste bak Deste. Deste bak. Adam Barcelona görmüş adam ya. Dest. Ama orada da başarılı olamadı. 1-0 olursa geriye yaslanırsak bence 2-1 yeniliriz. Yani 2-1 öne geçer adamlar. Biz yaslandığımız zaman yiyoruz yani. Portekiz mi hocam yapmayın ya. Meksika Portekiz hem de. İngiltere'yi unutmayın. İngiltere de iyi başladı bu arada. Ama Fransa'nın ilk yarısı yok mesela. Senegal maçında ilk yarısı yok bence. İspanya'da forvet yok. Aynı bizim gibi. La Liga destek vermiş olabilir. Evet, maçı olduğu için de paylaşmış olabilir ama bunu paylaştılar bir anda. Yine Arda Güler'in golü arkadaşlar. Paylaşıldı La Liga resmi sayfasından yine. 19 Haziran 2026. Almanya mı? Hollanda mı? Hocam yapmayın ya. Yeni sezon öncesi Real Madrid'in transferleri Cucurella, Bernardo Silva ve Konate. Bu biri daha vardı. Denzel Dumfries'i açıklamadılar henüz. Onu da açıklayacaklar. Hocam Portekiz sıkıntı ya. Enzo diyor. Yine kapalı savunma yaparlar ve yine bir B planı yoksa şutlasınlar bu adamı. Çok doğru söylemiş. Kim o? Delifay. Bir an ne olduğumuzu unuttuk. Eski Brezilya gibi geldik turnuvaya. Babalara bak neler var neler. Biz Avustralya'ya yenildik. Valverde'yi satacaklarmış. 3 yıldız daha alacak Real Madrid diyor. Evet, YKS nedeniyle meydanlar ve toplu alanlarda milli maçımız için dev ekranlar kurulmayacak bu maçlık sanırım. YKS sınavından ya şu sınavı erteleyebilirlerdi. Mesela hafta içine alabilirlerdi. Niye yapmadılar böyle bir şey ya? İzlesin yani gençler de şu maçı. Ben çıkamıyorum, dışarıda izleyemiyorum. Aslında vlog tarzı bir şey çekilir de ona da bir şey bulurlar, ona da bir yorum yaparlar yani. Arjantin favori gibi Messi inanılmaz. Yani Messi inanılmaz ya harbi bu turnuvada çok iyi gördüm. Abi hafta sonu sıkıntı. Gençlerin maçı sınavları bence. Evet, onların maçı da orada. Seviliyorsun kardeş, iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ahmet Yasin Yılmaz. Salih bencil misin? La. Adamlar ne kadar emek vermiş. Milli maç nedir?
Tamam ben de seviyorum da mantıklı olmak lazım. Bencil, bencil oldum ama neden bencil olduğumu anlamadım. Siz de okuyabilir misiniz? Salih bencil misin la? Adamlar ne kadar emek vermiş. Milli maç nedir? Tamam ben de seviyorum da mantıklı olmak lazım. Abi niye hasta insanlar ya? Bence hasta ya insanlar. Vallahi hastalar herhalde. Ya çocukların sınavı ertelensin, çocuklar maç izlesin dedim diye mi? Ya çocuklar maç izlesin, maçtan sonra sınava girsinler. Hafta içi bir gün sınava girsinler diye dediğim için mi bencil oldum? Gençleri düşündüğüm için mi bencil oldum? Onu anlamadım. Neden bencil olduğumu anlamaya çalışıyorum. Luka Modric ile forma değiş tokuşundan sonra Jude Bellingham tek ve eşsiz en iyisi diyor Modric için Jude Bellingham öyle yorumlamış. İki maçı da kazanın diyor. Bir tane taraftarımız Arda Güler de inşallah diyor. İnşallahı maşallahı var tabii ki de. Yok diyecektim ama gidin kazanın abicim o maç. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk taraftarlar milli takımımızın Paraguay maçı için organize olmuşlar. Sonunda yani yumurta yine tık dediği anda geliyor bizim şeyler, organize olmalar. Tribün tecrübesi olmayan taraftarlar için rehber hazırlandı. Her tribüne koordinasyon için bir lider atandı. Tezahürat ve besteler için uygulama geliştirildi. 50'ye yakın davul alındı. Tezahüratların dakikaları belirlendi. Türkiye'den bazı tribün liderleri de uzaktan destek verecek. Evet, dediğim gibi ya ben şöyle bir yorum yapmıştım. Gerçekten savaşa gidiyor gibi gitmemiz gerekiyor demiştim. Evet, zabıta da gol attı. Evet. 240 bin Türk varmış Amerika'da. Kayıtsızlarla beraber 350 bin tahmin ediliyor Murat Bey. Ve eleneceğiz bunca hazırlığa rağmen. Paraguay'la bir kez karşılaşmışız ve berabere bitmiş. Salih yazdıklarımı oku, kalbini kırdıysam özür dilerim, seni seviyorum. Yok hocam yani kalbim kırılacak yeri kalmadı zaten. 2-3 gündür yemediğim hakaret, görmediğim suçlama kalmadı. Ee, Neden böyle yapıldı onu da bilmiyorum. Yani gayet normal içerikler üretiyorum. Kenan Yıldız'ın bacağına sargı sarmışlar. Bunu bulup haber yaptığım için mi acaba böyle yaptılar? Ee, Bu yeni olan bir şey değil. Zaten 4 aydır sakat abi çocuk. Sanki ilk defa görmüş gibi. Arkadaşlar keşke öğrencilerimiz böyle bir stresle sınanmasalar demiyorsunuz. Salih mi suçlu şimdi? Bunun da suçlusu benim abla. Yok şaka yapmış arkadaş da. Orada nasıl bir ikili mücadele, üçlü, dörtlü mücadele oldu? Evet, ABD korner çizgisi tarafından bir serbest vuruş kullanacak. Sabah 6'da maç arkadaşlar. Alarm kuralım o zaman, sabah uykusu da tatlı oluyor. Önce maçı hastanede serviste yatarken izledim. Geçmiş olsun hocam. Umarım önemli bir şeyiniz yoktur.
Pulisic oynamazsa ABD'yi yeneriz abi. Pulisic bu arada inanılmaz bir oyuncu da değildi ama bir deparı var şey maçında. İlk maç neydi? Paraguay maçında. Abi bir depar atmış. 2-0 oldu. Offside mı peki? Offside diyor. 2-0 oldu ama ABD bir gol daha attı ama offside. Bayrağı kalktı. Özelden hakaret, tehdit vesaire alırsam hocam zaten direkt onu avukata veririm ya. Para kazanırım ondan. Öyle bir şey yapamaz kimse. Arkadaşlar bu arada birisine maşallah derseniz bile şey tazminat cezası ödersiniz bu arada söyleyeyim. Sapıklığa giriyormuş herhalde. Ya maşallah falan yazarsanız dikkat edin yani. Birisine maşallah yazmayın yani. Ceza yiyormuşsunuz ondan. Avukat bir arkadaşım söyledi. Siz arka planı pek göremiyorsunuz bence ya. Ne diyorsunuz? Arka planı değiştirdim biraz ya. Yok yok maşallahtan ceza yiyorsun. Naz tütün ya. Güldürdün beni eyvallah. Golü verdi 2-0. Evet hediye fikirleri. DM'den Ester'e yazdım bir şeyler ama anlamaz inşallah. Bir özet neler oldu? ABD gol attı hocam. Kafayla vurdu. Offside bayrağı kalktı. Şimdi gol oldu. Evet Paraguay maçları incelensin. Doping çıkabilir diyor. Bu çok doğru bu arada. Bunu birkaç yerde daha okudum. O maçta doping kullanmış olabilirler falan diyorlardı. Offside yok. Topa vuran adam geride. Averaj eşitlendi evet ama bakalım. Abi korkuyorum umarım yenilmeyiz. Çok stresli bir maç olacak. Ya bizim oyuncuların bu streslerin krallarını yaşıyorlar yani. Biri Real Madrid'de, biri Juventus'ta oynuyor, biri Frankfurt'ta oynuyor. Zaten Türkiye'dekilerin stresini, Türkiye'de oynayanlar da çok stresli maçlar yaşıyorlar aslında, derbiler vesaire. Ya şu Paraguay maçını çok rahat aslında tokatlamamız gerekiyor. Dopingi ağızdan mı alıyorlar, bilekten alıyorlar diye biliyorum ben. Doping bilekten. Hatta bu Barcelona futbolcuların hepsi bileklerini falan sargıyla sarıyorlardı. Doping için şey diyorlardı. Abi uyuyacak mısın? Mecbur uyuyacağım. Kerem oynamayacak bence. 2-0 oldu. Türkiye'de her şey yumurta kapıya dayanınca kadar. Evet kesinlikle öyle Cenk Orak. 40 kişi yazsın lütfen Kerem oynamayacak diye. Kerem ama Amerika maçında oynasın ya. Salih'in zihin müzik, benim zihin. Salih içerik üreticileri abonelerinin hangi sırada abone olduklarını görebiliyor mu? Ee, En eski diye seçebiliyorsun. En yüksek aboneli olanları görebiliyorsun. Öyle sanırım. Ve mesela ne kadar yorum yaptığınızı da görüyorum. Tişört güzelmiş. Teşekkürler. Ucuz bir şeydi ya. Bu 500-600 lira bir şey. İsim vereyim ya. Şuraya yazayım. Şimdi isim vermeyeyim de. Şuraya yazayım. Şeyden aldım. Na böyle mi yazılıyordu lan bu?
Bu yumurtayı ben söyledim. Denizgül Avustralya maçının forvetiydi ya Mustafa Bey. Osumen. Ben kaç yorum yapmışım. Onu şu an buradan göremiyorum sanırım da. Yorumlar kısmına. Sen son videoya bir yorum at, ben görürüm oradan. Yorum kazanmak için. Kanal etkinliği. Yok, buradan gözükmüyor. Bak, Kuzey Makedonya maçında varmışsın mesela. Arda Güler'siz Real Madrid ne yapacak? Orada varmışsın. Büyük yarış başladı. Arda Güler hangi takıma gidecek? Arda Güler Mbappe Bellingham kavgası yayınında varmışsın. Bayern Münih maçı yayınında varmışsın. Sen her yayında varmışsın mesela. Geliyorsun. Teşekkürler Şükran abla. Teşekkür ediyorum. Şükran ablamın desteğini kutlamak istiyorum müsaadenizle. Onun dışındaki hiçbir desteği kutlamayacağım. Ben 10.000 yorumda emekli olacağım. Hayır abi, emekli olamazsın. Atilla hocam, seni salmayız. Herkes son videoya yorum atsın. Demek öyle. Özür diliyorum hediye fikirleri. Şükran abla teşekkürler. Sağ olasın. Ya hediye fikirleri, seni unutur muyuz hocam? Sen çok da her zaman destek oldun bize. Eyvallah. Arkadaşlar ben perşembe geceleri yokum artık. Pazartesi geceleri de olmayacağım büyük ihtimalle. Pazartesi günde de sahne aldım. Perşembe ve pazartesi ben yokum. Ben sizsiniz. Yapacak bir şey yok. Abi beni Doğuş'um gelmiş. Doğuş ne haber? Mustafa Bey yazmış. Salih kardeşim, orada gözükmek. Ben seni sürekli takip ediyorum ama her zaman yazmıyorum. Bu ne olacak? Bu sezon Real Madrid ile ilgili hiçbir yorumu kaçırmadım. Ya Real Madrid haberlerini ben de özledim de abi, ben Dünya Kupası gelince ben Real Madrid'i falan sildim yani aklımdan. O yüzden. Konfeti gelsin. Bir daha mı kutlayalım? Teşekkürler Şükran ablam. Kesene bereket. Eyvallah. Herkese iyi geceler. Maça bekliyoruz. Atilla Bey teşekkür ediyorum. Atilla hocam. Atilla hocam da bu arada abi kimlerle yayın yapmıştım? Bir yerde bir yazını görmüştüm. Beni destekleyen birisi beni yorumda kötülemişti. Oraya yazmıştı. Ee, Senin gibi birisinden öyle bir yorum duymak çok güzeldi benim için. Kimlerle yayın yapmış? Abi yazabilirsin bu arada. Atilla hocam da çok şeydir yani, donanımlı bir abimiz kendisi. Beni de böyle bir işe yakıştırdığı ve başarılı bulduğu için çok seviniyorum ben aslında ama e, dediği kadar da yokum bence. Çünkü 2-3 tane kötü yoruma kafayı takan bir adamım işte ben. O da her şey çok güzel olsun dediğim için 2-3 tane kötü yorum görünce bile lan acaba mı falan oluyorum yani. Yoksa aslında iyi yaptığımı da düşünüyorum. Abi beni unuttun galiba Caner. Seni unutacağız yakında, gelmiyorsun. Atilla abi teşekkür ederim. Bu arada sabah 5.30'da herkesin maçı yayınına bekliyorum. 5.30 direkt 6 da olabilir çünkü çok erken. Maçta yayında olacağız. Ee, Bekliyorum sizleri maç yayına. Beni yalnız bırakmayın sabah. Bu da Atilla abim için gelsin, Atilla hocam. Arda ikisin yani, aynen öyle. Hater her zaman olur. Evet evet, biliyorum olacağını biliyorum hocam. Ben de şeyim de. Lan takmayayım diyorum, sonra tuvalette ıkınırken bir anda yorum aklıma. Al işte. Ondan sonra böyle bir yorum geliyor benden. Al işte ya. Ne yapayım? Sana değil Salih. Ne maç kötü etkiledi bizi. Seni seviyoruz. Özkan hocam teşekkürler. Kafaya taktığını gösterince daha çok zorbalıyorlar. Evet evet, biliyorum. Abi ne diyorsun yani? Onu diyorum işte. Anladın mı? Patlıyorum sonra böyle yorumlarken de. 5.50 yap Salih. Yayın 5.50'de mi olsun? Ya Şükran ablaya Bellingham forması alacağım. Mustafa Bey teşekkür ediyorum. Sağ olasın desteğin için. Eyvallah. Sağ olasın abi. Bu arada destek olan dostların da kesesine bereket versin Rabbim. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Mustafa abi, bu da sana gelsin.
Abi maç benim de moralimi çok bozdu bu arada. Özkan hocam, hatta yayındaysanız bir tane adam bana şey demişti. Senin yüzünden kaybettik. Senin gibi yayıncılar yüzünden kaybettik maçı. Ona saçını böyle yap, buna saçını böyle yap dedin. Abi sen dedim iyi misin dedim ya. Ama ilk defa bir yayınımda sövmüştüm. Ya küfür etmiştim. Çünkü milli duygular var üzerimde. Adam bana gelip senin yüzünden kaybettik falan diyor ve ben söverim o adama. Bak gerçekten hak eden hak ettiği lafı da söyleyeceksin. Biraz dobra insanı da seviyorum ben. Ağız eğmeye de gerek yok yani, sövülecek adama da yerinde söversen sanattır bence. Ya, çok güzel hak etmişti ve kimse de beni yadırgamadı yayında, sağ olsun var olsun herkes. Normalde hiç küfür benden duymazsınız arkadaşlar yayında. Normal hayatta küfür eden bir adamım ben. Ama burada bir topluluğa konuşma yaptığın için ailesiyle eşiyle izleyen var beni mesela. O gün belki o günden sonra izlemeyecek beni. Ama ettim o gün yani. Dayanamadım çünkü. Ben de vardım o zaman. No Bellingham. Abla sana Bellingham forması. İlk yarı bitti. Yerinde döversen de sanat. Aynen. Zaten yanımda olsa yerinde döverdim ama uzakta olduğu için yerinde sövdüm abi. Salih ayağımı sürdüm bak. Destek destek üstü. Sağ olasın abla. ABD valla ne şanslıymış ya. O yayın herkes stresli sinirliydi. Evet evet. Arda Güler'in dedesi de izliyor mudur abi? Valla beni izlemiyordur. Adam açıklamayı şöyle yaptık hatta dedesine. Salih işte hani Arda'ya oy topluyor diyemedi yanındaki arkadaşı. Şey dedi. Salih Arda'ya takipçi topluyormuş bu arkadaş dedi. Ha öyle mi öyle mi, Allah razı olsun falan dedi yani. Doping olayı ne? Yani ABD şanslı diyoruz da ABD bir şeyler de kullanıyor olabilir bu arada. Milli duyguna laf edene ne söylesen haklı takılma. Kesinlikle öyle hocam. Herkese yani, ben de size öyle bir şey desem yayını demem de zaten. Arkamda bayrak var da. Siz de söyleseniz hak veririm yani. Melih bir de kavga lazım olunca işe yarayan adam. Sahada ezik kalmıyoruz böyle oyuncularla. Abi kavgalık bir durum yok ya. Kavgada dayak yiyelim de maçı alalım yani. Yeter. Vallahi maçı alalım. Alper Bedes hocam, teşekkür ediyoruz desteğin için. Kesene bereket, eyvallah, sağ olasın. Herkese patlatalım konfetiyi. Tişört iyiymiş abi. Dünya Kupası'nı kazanalım. Hediye edeyim bunlardan size. Alayım. 5 tane falan. Çok inanılmaz pahalı bir şey de değil ya. 500-600 lira bir şey herhalde. Yani artık zaten 1000 liradan aşağı tişört yok herhalde. Yazdıydım. Nerede satıldığını söyledim. Alabilirsiniz. Ucuz aslında. Devançto. Yani ben bunları niye aldım arkadaşlar? Şu kupada başarılı olursak bunları ben hatıra olarak saklayacağım yani. Şu kupayı da onun için aldım. Topu da. Normalde Dünya Kupası topu almam ben. Şu top da şu top da Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı ilk golün topu. O yüzden aldım. Öyle. Seri kartlara ve bu Dünya Kupası'nda çok fazla kart gösteriliyor bu arada. Top kaç liraydı? Ben orta segment bir şey aldım. Normalde çok pahalı profları. 10 bin lira falan herhalde profları. Ben düşük aldım yani. Bundan daha düşüğü de var. Bu 2500 lira falan da herhalde. Çok önemli bir şey bu ama işimiz, arka planımız güzel gözüksün diye aldım. Dünya Kupası'na uyumlu olsun diye aldım. Belki bu kupada bir başarımız olur diye aldım. Yoksa çok da para harcayacağım bir şey değil yani. Öbür topların anlamı ne? Ötekini söyledim hocam. Birisi Arda Güler'in ilk gollerini attığı Şampiyonlar Ligi'nde o top. Bayern Münih maçında attığı gollerin topu. Diğerini de çok önceden almıştım. Yayın yapmıyorken almıştım. Öyle. 12.750 falanmış. Evet, Emre Bey de düzeltti. 12.000. Ya çok pahalı arkadaşlar. İsa Bey hoş geldiniz aramıza. Bir level katıl grubuna katılmış. Teşekkürler. Kesenize bereket. Sağ olasın. İsa Bey eyvallah. Aramıza, ekibimize hoş geldiniz. Ekip diyorum ben onlara. Bu arada şey yapmaya başladım ya. Katıla özel olsun diye. Katıla bir şey bulamıyorum. Katıla alanlara yaptıkları yorumlara sesli cevap veriyorum. Öyle bir özellik varmış. Yorumlarınızı bugün hatta hediye fikirleri sana falan cevap verdim sesli, gördün mü? Yoruma sesli cevap verebiliyormuşuz.
Çok güzel bir uygulama. Onu katıllara özel yapacağım o cevaplamaları. Katıla katıla gülelim. Gökhan Bey, teşekkürler desteğiniz için hocam. Eyvallah. Türkiye kupayı alacak. Olumluyu çağıralım. Hocam ben şöyle diyeyim. Dünya Kupası başlamadan önce yarı final diyordum ama böyle final olsun diyordum falan yani. İnşallah final diyordum ama Montella yüzünden de garip oldu. İnşallah iyi olur ama. Gökten bilmem ne yasa kafa. Ya Şükran abla. Katıla özel soru cevap olabilir aslında. Başka kanallarda görmüştüm. Katıla özel soru cevap nasıl yapacağız? Katıldakiler mi görecek? Katıla fazla uğraşma, seni izleyen güzel bir kitle var. Yani onlar şöyle diyeyim yani bir şeye bedel ödüyorlar ya, onlara da bir şey ayrıcalık olsun diye diyorum. Yoksa ben herkese aynı şekilde, yani burada herkesin chatini okuyan bir yayıncı göremezsiniz. Ben mesela haberi de bıraktım. Sadece sizle konuşuyorum şu an. Sticker'ları kullanalım. Sticker'lar, Dünya Kupası'na özel sticker'lar vardı. Kerem ve Barış oynamazsa yeneriz. Ya Barış'ı bek kullansak ya. Barış'ın defansif o, ya Barış'ın o şeydi, fiziki mücadelesi de gerekiyor aslında ama onu da kullanmadı Avustralya maçında. Yoktu ya, bitmişti yani çocuk. Salih tatile ihtiyacı var yazmıştı şey bana. Burak Bey de abi tatile nasıl, her yerim iş oldu ya. Sen abla o kaç, 50 bin üyen olunca bizi unutursun. Abla benim eskiden 50 bin abonelik kanalım vardı, kimseyi de unutmadım ya. Ben öyle bir adam değilim ya. Ha şöyle unuturum. Buradaki chat böyle su gibi akıyor olur. Göremeyebilirim. Ama şu an gördüğüm kadar yetişiyorum sizlere. Ya ben zaten yayını haberi yani küfür edeceğim şimdi. Boş verin. Ben vallahi yemin ediyorum sohbet etmeye geliyorum. Bir adet Yusuf geldim bak Salih. Neler diyeceğim şimdi. Evet, Dünya Kupası. Fasumen kullanıyor. Takım Dünya Kupası için yeterli değil bence maalesef. Takım Dünya Kupası'nı kazanacak kapasitede ama birlikte ve hocayla beraber bir şeyler çıkmıyor gibi. Çok güzel bir yemek için malzemeler var ama yani yemek yok. Yapılamıyor yemek. Zeki'nin yerine iyi olurdu evet. 50 bin abonelik kanal niye gitti? Askere gitmek durumunda kaldım. Askere gittim o dönem. 6 ay askerden bir geldim, kanal çökmüş durumdaydı. Hayırlısı olsun ya. Belki burada 50 bin oluruz. Belki 100 bin oluruz. Allah büyüktür. Sonra kapattık o kanalı. 50 bin abonem vardı. Videolarım 1000 falan izleniyordu. 950, 900, 1000. Moralim bozuluyordu. Artık kapattım sonra kanalı. Montella'nın da egosu zedelendi. Bence Avustralya maçında kaybedeceğini düşünüyorum. Ya Montella ile ilgili şunu bir söyleyeceğim arkadaşlar. Belki genelleme yaptı Montella da. Birçok eski futbolcunun da yayınlarını biz izledim. Aynı benim gibi düşünüyor abi. Şey yani. Bir defa Montella'ya hiçbir şekilde adam akıllı bir soru gelmedi. Hiç bir tane, sadece bir tane hanımefendi çok güzel bir soru sordu. Onu da sabahki videoda, o röportaj videosu sabah paylaştım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. O kadar insan var. Biz senin yüzünden kaybettik sahibi. Şey yani işte Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar. En büyük Türk benim diyor Montella falan. Başka bir takımla anlaşsın. Arkasına dönüp bakmaz harbiden bu arada. Başka işte gitsin İtalya'yı çalıştırsın, bizi hatırlamaz bile. Abi şu soru gelmiyor adama. 87. dakikaya kadar neden forvette Deniz Gül'ü almadın? Ee, kampın en başarılı futbolcusu Can Uzun neden bir dakika bile süre almadı? Bu iki soruyu o kadar çok bekledim ki ama sormadılar. İşte doğum gününü kutladılar. İşte biz buraya geldik. Bizi çökertmeye çalışıyorlar. Bir sürü sırtlan var, bir sürü kaplan var dışarıda bizim başarısız olmamızı bekleyen. Bir çuval inciri batırmayalım falan diyor. Bir çuval incir ne demekse oradaki artık. Hocam maça kadar açıkmış ya. Hocam biteriz, yapma. Salih, o kıza açıldım, beni istemedi kanka. Hayatımda başkası var dedi. Seni çok iyi anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Anlıyorum. Ve anlayacağım da ömür boyu seni. Salih'i neden almış oyuna?
Çok evet yani. Gol arıyoruz. 2-0 mı? 2-0 gerideyiz. Adam Salih'i falan alıyor ya. Mesela Kerem'i de çıkartmadan oraya Deniz Gül'ü eklemesi lazım. Ama yok. Evet şöyle bir rekor da kırmış. Bunu sabahki videoda da söyledim. Arda Güler FIFA Dünya Kupası'nda yüksek yoğunluklu baskı altında %100 pas isabetiyle oynadı. 38'de 38 pas isabeti Avustralya maçı. Ve tüm oyuncular içinde en yüksek oranı yakaladı. Buna ek olarak turnuvada şu ana kadar hiçbir oyuncu yüksek yoğunluklu baskı altında Arda'dan daha yüksek sayıda hat kıran pas vermeyi başaramadı 9 pasla. Kadife diye paylaşmış Opta. Benden daha hastaları da var işte. Yani şurada bile şu rekoru bulmuş adam gidip. Garip. Arda'ya ve taraftarına her geçen gün biraz daha yaklaşman, kendini senden üstün sanan bazılarını ciddi şekilde rahatsız ediyor olmalı ve bu tipler senin sinirinden besleniyorlar. Eşya Kasımpaşa. Ha, anladım. Hediye fikirleri. Evet, başka hiç öyle düşünmedim ama olabilir yani. Hiç o kadar kötü düşünmemiştim ama o kadar kötü olabilir insanlar ya. Evet, bak şu an bak açıldım yani. Evet, şey bir aydınlanma geldi bana. Eyvallah hocam desteğin için sağ olasın. Teşekkürler. Konfetimizi patlatalım hediye fikirleri için. Evet ben ilk maça çok heyecanlıydım arkadaşlar bu arada. Bu maça o kadar heyecanım kaldı mı bilmiyorum. Montella'nın ilk 11'ini görene kadar böyle duracağım yani. Bilmiyorum. Abi bu çocuk harika bir oyuncu. Bunu kabul etmeliyiz ya. Ben kabul edeli yıllar oldu ya. Ben Galatasaraylıyım. Ben Fenerbahçe'de oynarken de bayılıyordum Arda'ya. Bir şeyden aşağı Kasımpaşa evet. Evet orada güzel bir mesaj, önemli bir mesaj var benim için mesela. Salih hocam yarın sınav var. Çok emek verdim. Yıl boyu moralim düştüğünde veya yorulduğumda senin videolarınla kafa dağıtma imkanı buldum. Gerçekten teşekkürler demiş. Devamının benimle ilgili olduğunu bilmiyordum bu arada yorumunun. Daha çok sevindim şu an. İnşallah başarılı olursun sınavda. İnşallah zihin açıklığı versin Rabbim sizlere. İstediğiniz her şey gönlünüzden ne geçiyorsa size nasip etsin arkadaşlar. Hepinize bu chatte kim varsa bizim için iyi düşünen, bizim iyiliğimizi düşünen kimler varsa, bizim mutluluğumuzla mutlu olan, buraya sohbete, muhabbete gelen kim varsa, gönlünde, kalbinde ne varsa nasip etsin inşallah. Başka da bir dileğim yok yani sizler için. Ne düşünüyorsanız bizle ilgili de bin katında versin size. Daha iyisini versin. Kötü düşünüyorsan da daha kötüsünü versin. İnşallah güzel geçirirsin sınavını. Ama senin biraz erken yatman gerekiyor herhalde değil mi? Sen yavaştan bayıl hocam. Canımsın. İmparator gelsin. İmparator falan gelmesin ya. İmparator falan geçti. O artık şey TFF başkanı falan olabilir Fatih Hoca. Bak ben Galatasaraylıyım ben diyorum bak. İmparator falan gelmesin ya. Eski kafalar gelmesin abi. Like'a abanın dostlar diyor. Evet like'ımız biraz düşük kaldı ama yapacak. Son günlerde 3-4 gündür düşük zaten. Canımız sağ olsun. Ne yapalım? Ya arkadaşlar şurayı çok güzel yaptım ya. Hiç yorum yapmadınız ya. Baksanıza şuraya ne güzel oldu. Kameram yamuk mu duruyor benim? Ulan inşallah ev yamuk değildir. Kamera yamuktur. Evet kamera yamukmuş biraz. Hala mı yamuk acaba kamera? Oğlum şunu monte etme. İkisini de monte ettim o. Kendim yaptım da. Ne kadar zor ya. 5-6 kilo verdim. Selamünaleyküm. Arkadaki topu öbür rafın üstüne koysan olur mu? Alttaki topu mu? Oraya mı alayım? Yaparız daha ya. Burada sizden de bir şeyler gelirse bazı özel günlerde o hediyeleri de buraya koymak isteriz tabii ki de. Ama onun için daha çok var. Belki de yok. Yorum yaptım ama güme gitti. Ne oldu hocam? Seni düzgün görüyoruz sadece. Bende yamukluk yok değil mi? Eyvallah eyvallah. Ee, Suudi abla mod olsa mı? Burada mı?
Onlar bugün uyumaz Salih heyecandan. Ya verelim mi? Şükran ablaya. Modluk verelim mi? Bence hak ediyor ya. Kupayı ayır bence diğer dolabın üstüne tek olsun. Formaları nereye koyayım abi? Forma koyulacak tek yer orası var. Benden bir hediye söz biraz zaman gerekiyor. Valla 19 Ağustos doğum günüm. O gün gönderirseniz gönderin. Göndermezseniz göndermeyin. Ne sarhoşu düzgün bey. Ver. Bence olur değil mi? Şükran abla artık yani evet ya Şükran ablaya verelim ya değil mi? Evet. Mücahit ve Doğuş'a da yeni bir ekip arkadaşı geliyor o zaman. Nasıl veriliyordu lan o dur bakayım. Nasıl oluyordu? Ha moderatöre kullanıcı moderatör olarak ekle. Evet kaydettim. Abla lütfen ama kimseyi banlama. Şey yapmadı hani. Hepimizi banla. Abla lütfen kimseyi banlama. Bilmiyorum de ne olur. Banlama nasıl oluyor bilmiyorum de. Zaten 3-5 kişi izliyor abla banlama ya. Evet Şükran abla mesaj yaz bakalım bir. Senin ismin değişti mi? Şey oldu mu? Kalkan şeyi geldi mi oraya isminizin yanına? Barış olsun maçta bence. Ya ben de olması gerektiğini düşünüyorum. Anlattım ama onu Shorts videosunda çok güzel anlattım. O Shorts videosunu izlemeniz lazım ya. Sana dua ediyorum Arda'yı konuk yapıp buradan canlı yayın yapmanı Allah sana nasip etsin. Ya bizim eve gelmez Arda da. Feminist olurmuş. Alayımızı sürermiş yapar valla. Bu arada hediye fikirleri ya seni de düşünüyordum aslında ben oraya. Evet. Seni halk seçti. Şükran abla bak. Halk seçti. Ben söylemeden onlar seçti bak. Arda'nın arkadaşın numarası var bende. Evet. Kendisi verdi zaten numarayı. Maç başladı bu arada. İkinci yarıda başladı. Evet. Ya bu biraz sohbet yayını oldu zaten arkadaşlar. Hem Mücahit'te hem şeyde o işler. Doğuş'ta bu arada. Doğuş'ta. Çoğu videomuzu Doğuş editledi arkadaşlar sağ olsun. Editlerde bana yardımcı oldu. Yetişemedim artık. Bazen yetişemediğim yayın kapaklarını falan Mücahit yaptı mesela. Onlar da ufak ufak destek oluyorlar bana. Sağ olsunlar. Kardeşim kanal senin emretti. Can abla kanal senin emret ne yapalım? Tat. Tat sallandı. Yayına kayyum atandı. Orhan Bey merhabalar. Arda ile konuştum abi son maçtan sonra motivasyonu falan yüksek mi? Abi mesajlar geliyor mu? Geliyor. Arda ile görüntülü konuşturabilir misin dedim ben arkadaşına da. Milli takım şu an dedi kampında kuş uçurtmuyorlar dedi. İlk maçı yenildikleri için dedi. Çok gergin ortam. Biz ailesiyle yani akrabalarla bile görüştürmüyorlar dedi. Maça odaklanmış durumdalar dedi. Sosyal medyaya bile giremiyor oyuncular dedi. O yüzden arayamam şu an dedi. Formayı da söz vermiyorum diye başladı sözüne ama arkadaşı elimden geleni yapacağım dedi. Elinden geleceği bir şey yok aslında. Hep yanında duran bir arkadaş çünkü. İçinden geliyorsa yapabilir aslında. Bilmiyorum. İnşallah yapar. Beni darlama sadece dedi. Darlarsan yapmayabilirim dedi. Ben de darlamıyorum o yüzden. Zaten darlamadım da. Bir kez söyledim. Ne mücadele verdim. Bu arada Burak Bey çok mücadele verdi bu arada. Modda boş kalan koltuk senin ortadan demir çıkıp o koltuk hocam. Sana ayırdığım koltuk o. Hediye fikirleri. Darlama lafını çok iyi anlıyorum. Yani ben bir kez söyledim. Darlamam da yani. Verme, yani alıp formayı göndermezse de çok da şey değil yani. Kendi başarımızla gider alırız belki. Ya ben buradan zaten vizem olsa İspanya'ya falan. Otostop çeker yine giderim ben o İspanya'ya da. Vize almak sıkıntı. Orada ayarlarız.
Hani benim de abi o koltuk? Darlama ne? Hilal sildin ama mesajı. Yani benden 50 kişi forma istiyor dedi. Ben şimdi Arda'nın yanına gidince 50 tane forma isteyince Arda şey der bana dedi. Abi sen benim yanıma forma almaya mı geliyorsun dedi. Ben dedim kendim için istemiyorum. Bazı videolarımız 50 bin izleniyor. Mesela Bayern Münih maçı yayınımız 50 bin, 55 bin falan izlendi. 55 bin kişinin hatırı için istiyorum ve onlar da çok istiyor. Arkada durmasını, hatta benim Arda ile tanışmamı da çok istiyorlar dedim. Şu arkaya sadece koyacağız dedim. Videomu da açtım YouTube'dan. Gösterdim. Şu arka planımın oraya çerçeveletip asacağım formayı. Üstünde de Arda Güler imzalı forma var bu arada. Onun. Türkiye forması. Onu çalmayı falan bir düşündüm, sonra vazgeçtim ama. Günah diye. Arda 20 günü Antalya'da olur. Turnuva sonunda inşallah buralara gelir. O zaman kovalayacağım otellerin oralarda. Sabahlıyor musun? Yok ya. Arda'ya da senin kanala abone olsun. Arda'ya yayına katılsın. Gasp. Gaps. Gaps edecektim. Benim koltuk sağlam. En iyi koltuk Şükran ablaya. Kupayla gelir Arda. Hadi bakalım. O Arda süper chat atsın bir de. Arda süper chat atmasın ya. Bize bir selam gönderse bile yeter. Atar tabii, süper chat atsa gruptan çıkacağız şeyler rüyamda gördüm. Arda bir gün görecek. Ya görsün ya. Spa. Spa görmüyor bizi ya. Muhtemel ilk 11'ler geldi diyor da muhtemel ilk 11'leri ben sanki bulduydum ya. Şöyle bir bakacağım. Bu değil mi? TRT. Bu mu Mücahit? Bende vardı zaten bu. Eğer oysa. Bakayım bir. Ne o? Evet. Real paylaşmış Arda. Evet, onu da diyor Mücahit. Onu da attı bana. Şunu paylaşmış herhalde Real Madrid. Evet, Real Madrid resmi sayfası Türkiye Paraguay maçını paylaşıyor. Arda Güler etiketliyor. 20.06. Sabah 5'te onlardı herhalde. Böyle çevirelim ya. İspanyolca mı okuyacağız kardeşim burayı? Grup aşaması 2026 Dünya Kupası diyor. Evet, Arda Güler'imizi paylaşmışlar. Biz de şöyle like'ı çakalım. Arda'yı, Kenan'ı bir yerde, Can Uzun'u bir yerde görürseniz like'ı patlatın geçin arkadaşlar. Hiç önemli değil. Tüm milli oyuncuları paylaşıyorlar. Evet, evet, herkesi paylaşıyorlar bu arada. Bellingham'ı da paylaştılar dün. Çok fazla Dünya Kupası'na oyuncu gönderemediler ama Mbappe'yi paylaştılar geçen. Brahim'i paylaştılar. Böyle iyi. Ondan sonra B planı Can Uzun Kerem'le değiş. İspanyol yok. Valla İspanyolca küfürleri öğrendim bugün. Niye öğrendiysen, sanki İspanya'ya gidecek de küfür edecek birisine. Ya Bellingham'a falan söveriz diye öğrendim işte de. Bellingham'a niye İspanyolca küfür ediyorum ki? Bu maç çoğu bekliyorum. Bu arada Fransa maçı olacak İstanbul'da da, hem Fransa'da hem İstanbul'da olacak, Türkiye'de. O maça gidebilirsek iyi olur aslında ya. Bellingham'a şarkı söylemişler statta. Tadım kaçtı. Değil de o kanım dondu olması lazım onun. World Cup 2026 Moments. Fiyat arttırıyorlar. Ve off de geç. Bellingham aynen. Ya da son off. E, Nerede kaldıydık? Biz şuradan haberleri biraz okuyalım ya. Arjantinli futbolcuların Messi'yi sahada daha kolay ayırt edebilmek için Messi'den farklı renkte krampon giydiği öne sürüldü. Oğlum, Ronaldo'ya egolu diyoruz da bu nedir lan? Gerçek mi bu? İBGS mi? Ayağını denk al diyor. Bak Allah patlatır. Allah, Suudi'de abla adminlik almış. Vallahi asar keser ha bak.
Hover biliyorum ben, küfür gibi bir şey ama tam ne demek bilmiyorum. Ayda. Ya bu arada takımı arkaya falan alıp yürümeler hep bunu yapıyorlar zaten. Şunu Ronaldo yapsa içinden geçerler Ronaldo'nun. Yo, gerçek gerçek. Bu Avustralya takımına nasıl kaybettik? Biz de zaten o yüzden üzgünüz ya zaten. O yüzden delirdik ya hepimiz. Yapay zeka değil hocam, gerçek Gökhan Bey. Suudi abla, yapıyorsun bu spor. Vallahi chat'i bence en iyi takip eden Şükran abla zaten bu arada. Abi Messi hak ediyor. Ronaldo bitmiş. Ben Ronaldocu olarak diyorum ki gerçekten bitmiş yani. Ronaldo olduğu için bir kişi eksik oynuyor Portekiz, söyleyeyim yani. Evet, koruması De Paul da yanında. De Paul. Evet, Amerika iki tane salladı mesela. Abi tabak mabak var. Millet yemek yiyor maçta. Nasıl bir stat kültürü bu ya? O statta cayır cayır zıplayacaksın. O stat sallanacak böyle ya. Lamine Yamal dünkü antrenmandaki ciddi halim mi? Bütün gece oyun oynadım. Sadece uykum vardı. Eşeksin ya sen de. Biz Paraguay'da Avustralya'yı yenmesi lazım. Direkt ikinci olarak çıkmak için mi? Maçta da yemek yani yiyorlar abi. Neyse, Amerika'yı kötülemeyelim şimdi. Kanala oralar bakıyor ya. Çok iyi ama ya. Maceraya dolu Amerika. Amerika'yı çok seviyoruz bazen, bazı geceler. Hakem Amerika'yı tutuyor gibi. Ne? Amerika yenmeli mi Salih? Evet, yenmeli. Avustralya'nın puan kaybetmesi lazım. ABD bir tane daha atsın bence de. Ya Hilal, ne? Evet, Juventus paylaşmış çocuğumuzu sakatlayan arkadaşlar. Kaptan Amerika. Şeyi vardı değil mi? Onun böyle kalkanı vardı. Kenan Yıldız'ın Türkiye'si için de Dünya Kupası'nda ikinci maç gece Paraguay ile karşılaşacak. Sizin yüzünüzden. Ben kaçar, Allah'a emanet. Nereye ya? Maç izlemeye gelmemiş. Evet evet, yani garip ya. Millet yemek yiyor. Kahvaltı yapanlar var. Lamine Hamal, Messi oynadığı her maçta tarihin en iyisi olduğunu ispatlıyor. Hala bundan şüphesi olan varsa bunu bilerek yapıyordur. O bir bot. Keçi. O bir keçi. 3-0 Amerika iyi olur. Evet, bizden fazla gol yemiş olması lazım ya. Paraguay yenip ABD'yi yenersek ne olur? Yine çıkıyoruz. Zaten direkt çıkıyoruz öyle olursa. İkinci olarak falan çıkıyoruz işte herhalde. O bir Gitme Yusuf. Gitme. Bir de şuna da like atalım yayına ya. Canlar. Ya The World'a. Şu Amerika Avustralya maçı saatinde bizim maç olsaydı keşke, 6'da maç mı olur? Bizim bir sonraki maç daha kötü. 5'te sabah. Neyse, 5'te mesela kesintisiz yayına girip izleyebiliriz ya aslında. O da Cuma günü sanırım. Amerika'yı yenerek. Selamlar, iyi yayınlar. Erdem Bey, hoş geldiniz. Uykusuz yayın yaparım ben o gün ya. Ama bizimkiler gündüz maç istemiyor. Gündüze denk gelmiyor zaten. İlk maç 9'daydı. Bu 8'deydi. Bu 8'de olacak. Öteki de akşam 7'de olacak, Amerika maçı onların saatine göre. Maden işçisi gibi olduk. Voin. Hediye fikirleri yörük müsün? Nereye gideyim gene? Una bak lan bir. Salih yayınlar diliyorum. Madin'den selamlar. Madrid'den yazacaktı herhalde.
Hocam bir bizi götürmedin şu Madrid'e ya. Bir mülteci olarak almadın bizi içeri. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket bu arada. Eyvallah. Sana gelsin Özcan hocam. Mardin olmasın. Yok Mardin değil. Tanıyorum onu da o yüzden. Ama Mardin gibi de yazmış. Real Mardin evet. Ya gündüz maçı olmaz. Kaleci için kötü. Gündüz değil abla. Maç gündüz 7'de akşam. Akşam üzeri maç. Ya birisi şey yazmış ya. Milli takım erken elensin ve Orkun Kökçü Beşiktaş kampına erkenden dönsün. Bunu gerçekten mi yazdın diyorum adama. Evet diyor. Orkun benim için milli takımdan daha önemli diyor. Yani ne diyebilirsin ki bu adama mesela? O kolye ne? Ne kolyesi ya? Bende kolye yok. Ha ondaki. Ha şu an oynanan maç gündüz. Onu demiyorum ben. Bizim maçlardan bahsediyorum. Öyle yazanlar için Orkun yedekte kalsa mükemmel olur. ABD'de en tehlikeli oyuncu kim? Pulisic. O da sakat şu an. Sana bir şey diyeyim mi? Pulisic'i bizim maça beklettiler ha. Ya adam diyor ki milli takım kaybetsin. Orkun Kökçü erkenden Beşiktaş'ın kampına katılsın diyor. Abi kafaya bak. Abi dün bir yayın izliyordum. Çoğu Beşiktaşlıydı. Milli takımı bırakın Beşiktaş'ı konuşun diyordu chat'tekiler. Evet bu maç saatinde olsaydı ben çok kötü bir maç izlerdik bu arada. Antika avcı mısın? Avcısı mısın? Nereden buluyorlar seni? Kim ya? Arkadaşlar siz hiç videoların yorumlarına bakmıyorsunuz. Ben 2-3 gündür kimlerle tartışıyorum oralarda. Hiç savunan neden de yok bizi. Tek başımıza orada cebelleşiyoruz. Orkun niye kadroda yok? Tamam. Messi'nin kolyesinde ne var abi? Fil mi var o ne? Messi diyorum Yamal'ın. Kevin Prince Boateng, Cristiano Ronaldo gerçekten bir takım oyuncusu olsaydı kenara çekilir ve gençlerin parlamasına izin verirdi. Portekiz Ronaldo'suz daha iyi bir takım. O sahadayken büyük bir baskı oluşuyor. Çünkü herkes topu ona vermek istiyor. Telegram kur, çapır, işlerinden geçelim. Sen chat'i benim kadar takip etmiyorsun. Ben mi abla? Ama senin yüzünden yenildi milli takım Salih. Evet evet benim yüzümden yenildi. 10.000 Paraguaylı statta olacak. Niye o kadar az? Adamın bir amacı var. 1.000 gol atmak. Abi gitsin Arabistan'da alsın. Milli takım buraya. Milli takımda var ya takımcılık yapanlardan nefret ediyorum. Oğlum bu arada Türk olup böyle Türkiye'de yaşayıp böyle milli takıma ne kadar laf atanlar var ya. Ne oldu lan 2 tane yediniz? Bak Türk adam. Türkçe yazıyor. Ne oldu lan 2 tane yediniz? Çok garip ya. Nasıl içimizdeler? Ne yorumlar var ne yorumlar bir görseniz. İran Kunda geldi. Allah bomboş pozisyon. Bize geldi mi atıyorsunuz. Atamadı Avustralya. İran Kunda'ya ayar olduk mu olduk tabii ya. İran Kunda'nın fanları da beni bayağı bir zıplattılar. Yabancılar bayağı bir çöküştüler üstüme ya. İran Kunda'ya laf attığım için. Herkes gitsin kendi ülkesinde oynasın dedim. Onu artık ırkçılık gibi mi çevirmişler anlamadım da. Abi bence herkes kendi ülkesi. O da diyor ki çocukluğundan beri burada yaşıyor diyor. Anan baban nereliyse oralısın ya işte. Salih totemleri tutuyor bir şekilde totem yaptırmalıyız. Hocam ben Avustralya maçını ya videosunu paylaştım hocam. 30 dakikalık videosu var. Totemler var. 7 tane falan totem denedim. Hala hiçbiri olmadı ya. Bizde yok. Bir tane Aurelio vardı. Biz de alalım.
Bir Ronaldo hayranı erkek arkadaşın bir gerizekalı. Söyle ona topu benim keçime paslasın. Yani Ronaldo'ma paslasın diyor. Ronaldo hayranı. İşte Beşiktaşlı olup Orkun'u savunan gibi. Neves'in kız arkadaşı Madalena Aragao. Sen de kendi keçine söyle, emekli olmasını söyle diyor ona. Çok bencil diyor. Oğlum ortalık karışır bu arada. Helal olsun kız. Aferin kız diyor. Dobra insana bayılırım. Aferin kız. Joao Neves. Doğru insanla berabersin. Aferin ona. Senin diyemediğini sen diyemezsin zaten de. Senin de aran bozulur artık Ronaldo'yla. Helal olsun kız. Ne kadar tatlı bir çift lan bunlar. Ülkesi adına maçın tek golünü atan Joao Neves'in Instagram hesabına bir gün içerisinde Cristiano Ronaldo taraftarları tarafından 163 bin hakaret içerikli yorum yazıldı. İnanılmaz. Nevesinho. Zabıta Bellingham. Fernandes sabote ediyor zaten Ronaldo'yu. Evet, Bruno Fernandes çok uğraşıyor Ronaldo'yla. Salih Telegram. Ne yapacaksınız oğlum? Telegram kullanmıyorum ya. Telegram. Rus kız arkadaşım vardı, o zaman kullanıyordum Telegram'ı. Telegram. O Telegram diyordu ona. Salih Telegram Davlant. Telegram. Telegram. Hayat böyle bir şey. Vozinha 14,1 milyon takipçiye ulaştı. Manuel Neuer yıllardır kalecilik yapıyor. 14,7 milyon takipçide. Allah herkese, başta bana tabii ki de Vozinha şansı versin. Vozina neyse ismi. Vozina bir hatta. Josimar Diaz da diyebiliriz. Öyle bir şans versin bize. Adam bir maçla yırtıldı. Abi maçı burada yayınlar mısın? Salih kardeşim çok yazamıyorum. Emre Bey teşekkürler olsun. Kral yayınlayamaz. Telif yer benim modluğumda düşer. Evet, evet, yayınlayamıyoruz arkadaşlar. FIFA anında kanalı kapatır yani. Salih sence bir gün Mbappe'ye de Real'de Ronaldo'ya çekilen muamelenin aynısı çekilir mi? Abi Ronaldo'ya bile çekilmişse hepsine yapılır yani. Arda'ya da yaparlar. Mbappe'ye de yaparlar. Emre Senta Bey yazmış. Emre Bey yazmış. Salih kardeşim çok yazmıyorum. Ama seni uzun zamandır takip ediyorum. Hareketten bereket doğar. Sakın birkaç denyo için yayınları bırakma sevgiler. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olasın hocam, eyvallah. Mesela böyle yazmayıp da bizi izleyen de çok izleyicimiz var aslında. Hiç yazmıyorlar mesela ama hep her şeyi de izliyorlar aslında. En azından like atın hocam, yazmıyorsanız bile bir şeylere like atın yani, onu şey yapın. Arda'ya yapmadılar, evet. Sadece bir Benfica maçında sanırım topu alıp ileri doğru giderken geriye doğru dönmüş topla beraber. Defansa doğru orada bir hey Arda. Hey Güler nereye gidiyorsun? Gibi bir şey demişlerdi. Ürkütücü. İkisi de 40 yaşında, Neuer 3 ay büyük Vozinha'dan. Ertem Şener misin Mücahit? ABD yoruldu. Doping bitti herhalde. Özür diliyorum. Doping kullanmadı. ABD çok iyi takım. Çok güzel doğuştan koşuyorlar. Yetenek var hepsinde. Come on man Arda. Come on man Arda. Ben ne hala? Doğuş mu dedim? Mücahit diyecektim. Özür diliyorum. Ben az yazıyorum. Keşke daha aktif olsam. İsa Bey yazabilirsiniz ya. Konuşuyoruz işte burada. Eşinle dostunla konuşuyor gibi konuş benimle. Avusturya gol atmasın. Razıyız. Fransa Marsilya'dan selamlar dostum. Meltem Yil. Fransa Marsilya selamlar. Taksi filmi orada çekilmişti herhalde. Çok güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Keşke biz de
Yok, Fransa'da ne yapacağız ya? Arda Paris Saint-Germain'e gelsin mi bu arada Meltem Hanım? İster misiniz? Bellingham su molasında bir hanım dondu. Yani sana bir surat ifadesi yapalım sana. Bu değil, bunlar değil. Sen gerçekten şöyle bir şey bulacağım sana. Dur bakayım. Bu da değil. Evet yani aynen bu oldum yani The World'da yaptığın şeye. Evet. Özür diliyorum. Evet, maçta su molasına girdi. Ben Selim dostum hanımın kanaldan yazmıştım. E, eşinin hesabından yazan abi Arda gelsin mi oraya? Bak buna yaptım. Ya kesmez onu. Hayda. Fransa'da çok hırsız ve fare var Salih. Boş ver. Fare çokmuş. Buradan kedi gönderelim oraya. Hırsız. Sabah 20 kilometre kondisyon bisikletle oradan biraz ağırlık sonra dergah. Kız kabul etmeyince şey mi? Benim spora dönüş mü? Köy yılanı molası. Avustralya bir daha karşılaşsak bizim milli takım onlara kaç atar? Aynı kadroyla çıkarsak 100 maç yapsak yine yüzünde kaybederiz bence. Ama o kadroyu bizim dediğimiz gibi kursa e, 100 maç yapsak 99'unu kazanırız. O da belki kaybettiğimiz maça denk gelebilir. Yakışıklı sence ne olur bugün maç? Sana diyor herhalde şey The World'da. Bol kazak sana da diyor. Hediye fikirleri sana diyor herhalde. Yakışıklı maç ne olur bugün diyor. Size soruyor. Sabah kaçta açacaksın? 5:45 gibi açarız herhalde ya. Bana diyor Mücahit de. Londra'da fare çok. Londra demeyin bana ya. Londra'da kansızın biri oturuyor. Yakışıklı Keramettin Bey. Bence yeneriz ya. İnşallah yeneriz. Ya içimden geçen de aslında e, beraber ne olur beraberlik olmasın kazanalım ya. İyi yayınlar. Evet şey Tuğba Yılmaz dev ekranlarda yayın iptal. O da sınavdan dolayı, YKS'den dolayı iptal. Yakışıklı güvenlik mi? Hak etmiyorsunuz devam geçmeyi. O ne ya? Yenemezsek dönelim. Sabah Can Uzun'u ben de görmek istiyorum Mustafa Selçuk hocam. Evet 2022 Dünya Kupası ve 2026 Dünya Kupası. Evet aynı şeyler. Bellingham'ın pozu ve Messi'nin hakemler tarafından korunması devam ediyor. Joao Neves ve Bruno Fernandes Ronaldo taraftarlarının eleştirilerine Instagram'dan yanıt veriyor. Joao Neves yeni kan dünkü tanrıya körü körüne tapmakla yükümlü değil. Abo. Bruno Fernandes futbol bir adamın ebedi sergi olduğu bir müze değil. Kafanı kaldır Hermano. Futbol bir adamın ebedi sergi olduğu bir müze değil. Bruno Fernandes ve Neves. O Portekiz'den hiçbir yol olmaz ben size söyleyeyim. Bitmiş Portekiz. Sana dedim Salih Bey. Eyvallah abi. ABD'nin kazanması işimize mi geliyor? Evet. Şu düşsenize şu muhabbetin bizim takımda olduğunu. Allah korusun ya. Siz de düşersiniz. Neveş ve Dişmen. Yarın her türlü kana kan dişe diş mücadele göreceğiz. Durum milliden çıkıp şahsiye dönecek diye milli takıma ağır baskı var. Evet. Ya abi bu Orus'u Barış Alper'in mesela sanki 28 tane maç yapmış gibi bir hali vardı mesela. Nasıl olabiliyor falan dedim yani Barış Alper'in o durumu. Yahu niye hep desteklediğim takımlar böyle? Ego savaşı çıkmış.
İnanılmaz şu olayların düşsenize ya. İşte Kenan Yıldız Arda'ya böyle yazıyor. İşte Arda Hakan Çalhanoğlu'na yazıyor falan. Hayırdır git 10 numarayı bana ver. Frikikler benim bundan sonra Hakan abi falan dediğini düşünsenize olmaz yani. Savaş. Savaş istiyorum. No var. No savaş. Futbol war. Milli takımda ilk 11'i başlamadı diye oynadığı takımların imalı paylaşım yapmaları hakkında ne düşünüyorsun? Valla bence kansızlık diye düşünüyorum ben onları. Ama mesela Can Uzun oynamıyorsa, Denizgül oynamıyorsa, paylaşım yapıyorlarsa haklı buluyorum. Ozan Kabak'ın bu arada Paraguay maçında ben oynatırım. Ya şu Shorts videosunu atabilir misin Mücahit? İnsanlara benim şu Shorts kanalındaki taktik videomu atar mısınız? Bak çok uğraştım o videoya. Onu bir atın benim ilk 11'imi bir izleyip gelin arkadaşlar. Kısa zaten 30 saniye video. Chat'e atabilme ben mi bulayım? Dur ben bulurum onu ya. Şuradan hemen ben size atıvereyim arkadaşlar. Çok güzel bir ya shorts videosuna bir saat ayırır mı bir insan? Ayırdım. Ben ayırdım. Ayırdım. Yaptım onu. Evet evet ben yaptım bunu. Daltinho Futbol. Evet size bunun linkini atıyorum. Atamıyorum. Şuradan size kopyalıyorum bunu. Arkadaşlar benim kadrom bu şekilde nasıl değiştirdiğimi de gösterdim. Kimi çıkarıp kimi niye aldığımı da söyledim böyle. Çok detaylı bir açıklaması 30 saniyeye sığdırdım bunu. Bu videodan izleyebilirsiniz. Mesajı da sabitledim. Turan Birliği'nden forvet alamıyor muyuz? Alalım. Salih'in Paraguay ilk 11'i. Mücahit de attı. Evet Shorts videosunu attım bak. Gidin izleyin gelin. Burada kadroyu da tartışalım o sırada. Ben de haber okuyayım bir iki tane. Lamine Yamal dünkü antrenmandaki ciddi halim mi? Bütün gece oyun oynadım. Bunu söylemiştik. Gavi bana göre birçok insan futboldan anlamıyor. Çünkü sadece pas ve gol gibi yüzeysel şeylere odaklanıyorlar. Futbol daha çok büyük bir oyun. Sadece pas ve gol gibi yüzeysel şeylere pas ve gol zaten. Gol olma biz gol atamadık. Yenildik yani anladın mı? Gol adamlar iki tane attı. Pas da yapmadılar. İki tane gol attılar ve şu an 3 puanları var Avustralya'nın. Hele Yamal'ın tipe bak. Oğlum harbi sabaha kadar PlayStation mı oynadın gerçekten? Çok garip. Ya kimse oğlum ya eskisi gibi bir şey yok ya. Büyüklerin bunları tokatlıyor olması lazım normalde. Tabii bağlansın tartışalım. Gel bakayım buraya. Amor mio. Muchas gracias afición. Pas yüzeysel olduğunu gördük. Kendi maçımız dahil. Evet. Ama gol. Futbol pastır lo yazmış birisi de. Nico Williams. Kariyerimin sonuna kadar Atletico Bilbao'da kalacağım. Bir sözleşmeye hemen imza atardım. Vizyonsuzlukta onun gibi olun işte. Ozan Kabak bilemedim ama güzel rotasyon. Bence Merih Demirel'in yerine oynaması lazım. Merih Demirel'in eski o hırslı hareketleri yok ya. Ben Merih Demirel'i o hırsı için seviyordum. Kayıyordu mayıyordu böyle. O da yok. Arkadaşlar maç boyunca kalede dikilen kalecinin konsantrasyonu kaybolur. Golü atacak ben değilim. Can var, Deniz var. Valla kadromu ben attım. Nasıl kurduğumu da söyledim arkadaşlar. O videoyu izleyebilirsiniz. Mert oynamalı Zeki yerine. Ben şöyle Zeki'den şundan dolayı söylüyorum. Zeki birinci defa uzun zamandır Roma'da ilk 11'de oynuyor. Ve Avustralya maçında Zeki'nin oynadığı kanatta oynamadık. Hep sol tarafa Barış'a oynadık topları. Kenan girince de Kenan'a oynadık. Sağ taraftan bir şey yapmadık. Barış santrafor başlayabilir. Bak o da olabilir mesela. Ama gol atsın diye değil bu arada. O orada cebelleşsin diye. Tugay Yılmaz. Barış santrafor olarak başlayabilir. Mücadele etsin yeter. Seken topları Can Uzun toplayabilir. Evet bak çok doğru. Sağ kanatta Yunus sırıtmaz. Yerden güzel direkt pas atar. Merih formda değil ayrıca sakatlandı filan. Ozan net demiş o da. Zeki'nin pozisyon bilgisi süper. Gelsin GS'de oynasın en azından Şampiyonlar Ligi'nde oynar. Kim o? Salih sende vasıta var mı? 50'lik motor var hocam bende.
Onu alabildik. 50'lik motor var. Neden? Zeki çıkmayacaksa defansif açıdan Mert'ten daha iyidir. Ama bize biraz çıkan adam lazım. Şuna ne diyorsunuz? Bak bir anda geldi aklıma. Abi Ferdi'yi sağa çektim, Eren Elmalı'yı aldım. İkisi de seviyorlar ya çıkmayı. Yani Paraguay bu arada atak oynamayacaksa. Yani cayır cayır geliyorsa kesinlikle oynamaması lazım. Ama bakarsın ikinci yarı adamlar çok gelmiyor, alınabilir bence. Üstüne şimşek çiz kanka, 55 olsun. Şimşek çiz. O da olur. Can Uzun santrafor iş yapamaz. Barış bek oynar. Önüne Yunus. O da olabilir. Ama Barış'ı bek oynatmazlar herhalde ya. Galatasaray'da çok iş yaptı o bek oynadığı günler. Can Uzun en güzel 10 ve sol bek. Sol bek mi? Can Uzun sol bek. Can Uzun'u onu oynatamazsınız. 10 numarada Arda var abi. Biz ilk yarı maçı bitirmeliyiz diyor. Evet evet. Kesinlikle öyle. Ama zor. Portekiz'de gündem João Neves'in açıklaması Cristiano'nun bizim için, milli takım için ve futbol için yaptığı her şeyi biliyoruz ancak bugün onun diğerlerinden bir farkı yok. O diğerlerinden farklı değil. O da hepimiz gibi katkıda bulunmak için burada. Abo. Teşekkürler Şükran abla sağ olasın. Kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Oğlum bu açıklamalar gerçek mi? Ama düşsenize Messi'ye böyle bir şey yaptıklarını. Şükran ablaya gelsin. Bulamadım ya. 7 saat kaldı maça. Çok doğru söylemiş. Portekiz adadan ayrıldı. Hedefi yüksek tutmuşsun Salih. Vallahi sinirden koydum onu ya. Yoksa 50 tane süper chat hiçbir zaman gelmedi zaten bana. Öylesine koydum yani. 10 tane koyunca da dolmuyor ki orası. Müce Utan. Ne oldu? Bunu dedi diye linçlendi zaten bu açıklamadan sonra. Portekiz'de kriz var. Gruptan çıkamazlarsa şaşırmayın. Ben onu dedim. Final oynar diyenler vardı ya. Yok abi. Beklentisiz gireceğim maça. Futbolcu olsam hiçbir takım arkadaşımla ilgili açıklama yapmazdım. Kendisine sorun abi. Valla Neves de yani senin ülkene ilk kupayı Ronaldo aldırdı herhalde değil mi bu ülkeye? Bence haklı Neves takımı aşağı çekiyorsa bırakması lazım Ronaldo'nun. Daha Ronaldo bunu bırak bir sonraki Dünya Kupası'nda da oynayabilirim diyor. Deniz der ya böyle kötü şeylerle mesajlarla gelmeyelim ya. Geldi kanka 50 unuttun mu? Geldi mi ya? Herkes 1 TL attı falan değil mi? 50 TL geldi o gün. Gavi neler neler demiş birazdan. Allah Allah ne oluyor oğlum? Oğlum Ronaldo'mu salın bak ha ben ondan çok şey öğrendik oğlum ama yapmayın. A milli takımımızın Paraguay karşısındaki muhtemel ilk 11'i öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil ay yıldız kaldırır. He, görürsün sen. Kenan, Kerem, Alper. Barış Alper. Arda, Hakan, İsmail. Ferdi, Abdülkerim, Meri, Zeki. Abi, abi ne yapacağız? Bak buraya ama bak size bir şey diyeyim mi? Bak Can Uzun'u forvete alıp buraya Yunus alırsanız batarsınız. Can Uzun'u buraya alıyorsan buraya Barış almak zorundasın. Öndeki o savunmayı Barış'ın sadece savunma yapmak için öne almak lazım. Abi kontra gol yeriz evet o yüzden diyorum. Merih olmaz abi. Merih'in geri dönüşleri de çok kötü. Ozan Kabak'la çıkarım ben buraya. Jose Mourinho, Nico Paz'ın bu yaz Real Madrid'de kalıcı ayrılışına yeşil ışık yaktı. Git hadi. Git buradan. Jose Mourinho, Gonzalo Garcia'nın satışını engelledi. Mourinho onun çok ilginç bir oyuncu olduğuna inanıyor ve son karar vermeden önce onu değerlendirmek istiyor. Lan, evet Montella'nın hayali. Ne diyorsun o işe?
Salih gitme dedin diye durdum ama yatmam gerek. Tamam hocam. Tamam. İyi geceler diliyorum sana. Bu gerçek. Evet evet gerçek. Evet bu gerçek bu arada. Bu gerçek kadro. Arda'nın Mourinho'dan koşarak uzaklaşması lazım. Depar atarak mı? %100. Salih sence grupların en kötü takımı değil miyiz? Hocam 6 tane falan yiyen var ya. Yapmayın biz. Adamlar bize 3 kere geldi. 2'sini gol yaptılar sadece o kadar. Samet'ten sonra Kerem'de de Montella'nın kaseti var. Garcia iyi oyuncu bu arada. Çoğu fırsatı değerlendiremedi ama hocam. Kerem'i aşağılamıyoruz tabii ki de. Bak ben mesela diyorum Kerem ABD maçının forveti diyorum mesela Kerem. Bayern Münih Olise için Neymar'ın 222 milyon euroluk bonservis rekorunu aşan bir bonservis talep ediyor. AS gazetesi. Manchester United Kamavinga'yı transfer etmekle ilgileniyor. Juventus da kendisi hakkında bilgi aldı. Oyuncunun önceliği Real Madrid'de kalmak ancak Premier Lig'de oynamaya açık olurdu. Real Madrid bonservis bedelini 60 milyon euro olarak belirledi. 80 diyorlardı. Hilal taktiği deneyelim. Hull City Premier Lig'deki ilk maçı belli oldu Hull City'nin. Hull City ben Hull diyorum. Benim aksan oraya kayıyor biraz. Manchester United, Coventry City, Aston Villa, Chelsea, Newcastle United. Kaç puan toplarlar burada? 4 kayıp bir beraberlik. Acun bile daha iyi teknik direktör olurdu. Bir puan. Kimse güvenmiyor. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro. Şu anda aklımda sadece Türkiye'yi yenmek var. Bu zihnimi meşgul eden tek şey. Avustralya gibi oynamayacağız. Benim planım var. Sen de otobüs değil de kamyon çekecek gibime geliyor yani. Sen de kamyon çekeceksin gibime geliyor. Hadi bakalım. Benim planım var. Ben başka araç getireceğim oraya. Savunmaya başka araç getiriyorum bak. Arabayı getir bak oradan Samet. Abi Niyazi Yıldırım'a gidiyor. Marcos Llorente milli takımı desteklemeyen ben İspanyolum demesin. Helal olsun lan sana. Oğlum siz niye destekleyelim? Biz de İspanyol değiliz zaten. Biz kendi milli takımımız için diyorum. Türk'üm demez. Acun'un su molalarıyla alakalı söylediğini duydunuz mu? Yok. Ya Salih bir totem yap da ABD bir gol daha atsın. Ne yapayım ki? Hadi ışığın rengini değiştirelim. Buradan alır satı. Aa alıyor lan. Balogun tek başına devlerle mücadele ediyor. Beren Saat'in yeni şarkısını dinleyip geldim kanım dondu. Beren Saat'in neden yeni bir şarkısı var ki? Eski şarkısı da mı varmış? Ya Hilal gerçekten bizim yayını bırakıp Beren Saat'in yeni şarkısını dinlemeye mi gittin? RGB'yi Niko'dan ben de aldım pavyon gibi oldu ev. Evet pavyon modu da var bu arada bunun. Yapalım mı? Nasıldı lan o? Fade miydi? Kendi kendine değişiyor mesela. Hey,
Flash modu var. Yeşil olsun. Türbe yeşili. Dolar yeşili. Kenan Doğulu'nun şarkılarına katlanamazken bir de Beren mi çıktı başımıza? Kenan Doğulu'nun şarkıları iyi ya. Kavga var. Dövüşün. Dövüşün. Hemen kartlar çıksın. Babam çağırsa gitmem yayından. Hayda. Işığı kapat görelim. Hey. Hey hey. Flash modu ne ya? Çakar. Evet, yine bir kavga hadi. Kart kırmızı çıksın, bir şeyler oluşsun. Abi ne yapıyorsun? Işık değiştiriyor. Bu sabit kaldı. O niye sabit kaldı? O da hareket etsin. Çalış lan köpek. Hey bak görüyor musun? Bak ben konuştukça şey yapıyor. Hey Arda Güler. Hakkı Bulut. Hakkı Bulut. Arda Güler. Bak görüyor musun? Yazıklar olsun. E- Sinir bozucu değil mi? Çok kötü hocam. Şimşekler çakıyor arkada. Özür diliyorum. Biraz siniriniz bozulsun. Bayis Millet sabah görüşmek üzere. Gol geliyor ama dur. Cristiano mu yoksa Messi mi? Thiago Peterc, Cristiano Ronaldo diyor. Sen sus. Leroy Sané Almanya. Almanya milli takımının neşesi olmaya devam ediyormuş. Çok da neşeli bir oyuncu da değildir aslında. Montella. Bir yenilgiden sonra her şeyi yok etmeye çalışan bir sistem var. Bu beni derinden üzüyor. Türk'üm. Kaos yaratmak ve Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerden daha fazla Türk hissediyorum. Ya kardeşim sen neden... Ya milleti var ya birbirine düşürmeye çalışıyor ya. Bu kadar ayrıştırıcı bir adam olamazsın ya. Bu versiyonu umarım konuşmak için yapmamışlardır. Ya o hediye fikirleri sen ne kadar... Ee, Lamine Yamal idolüm Neymar ama tarihin en iyisi Messi. Son dakika Olise'nin Real Madrid'e kesin evet deme olasılığı yüksek görünüyor. Bayern Münih bunun gerçekleşmesi halinde durumların karmaşık hale geleceğini biliyor diyor. Bu rahatsız ediyor değil mi sizi? Çok da tabii ki de umurumuzda. Balogun kırmızı yese evet kesinlikle. Balogun bir anda sinirlenip hakeme falan böyle tokatlasa şu çift tokat atsa hakeme. Futbol hayatı bitse yani o tokattan dolayı. Çok iyi olabilirdi ama neyse. Evet Gavi'nin açıklamaları varmış. Yeni yetenek açıldı çift tokat. Işın kılıcından sonra oyna. ABD Dünya Kupası tarihinde üst üste iki maçta rakipleri kendi kalesine gol atan rakipleri kendi kalesine gol atan ilk ülke oldu Tuş.
Bu da gelirse dörde bölünürler artık. Cezayir Futbol Federasyonu Arjantin maçındaki hakem kararlarıyla ilgili olarak FIFA'ya şikayette bulundu. Lionel Messi'nin Mandi'ye yaptığı müdahale kırmızı kart gösterilmeydi. Messi'nin Mandi'ye yaptığı müdahalede kırmızı kart gösterilmeliydi. Alexis McAllister kırmızı kart görmeliydi. O niye kırmızı görecekti Alexis? Hakem sakatlandı. Lan yanlış yere gitti dua ya. Sen değil, sen değil, sen çık. Uykun mu geldi abi? Niye uykun? Koskoca Avustralya maçını sadece 4 faulle bitirebildik. Aklım almıyor bir türlü. Bu istatistikleri kim buluyor hocam? Bu işten maaş alınıyor mu? Evet, çok garip. Bu işte Arda'nın şeyini bulan da bu. İstatistiğini. Hakemi de sakatladı. Ronaldo'nun ablası Elma Aveiro. Ronaldo'nun kimseye bir şey kanıtlamaya ihtiyacı yok. Bu noktada onu eleştirenler kendi ailelerine bile saygı duymuyor. Nankör ve cahiller. Kelfantino buna güldü. Tabii Cucurea'nın Real Madrid transferi mi? O bize bir şey söylemedi. Akşamında internetten öğrendik. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen? Oğlum ne diyor oğlum? Salih 6 saat kaldı. Bu Ronaldo ailesi aşırı toksik. Bir de çok kalabalıklar ya. Aşiret gibiler. Namkör. Gavi'den Cucurea'nın Real Madrid transferi hakkında Real Madrid son zamanlarda beklerini çok değiştirdi. Barça'da Lamine Yamal'a sahip olmanın karşılığı bu. Onun geçişini durdurmak için Cucurea'yı transfer ettiler. İyi rakip, iyi oyuncu, hoşuma gidiyor. Rakvan'a anlattı. Rakvan. Cucurella çok iyi yapmıştı ya. Kandırdım X'te. Gavi Dünya Kupası'nı kazanırsam saçlarımı pembeye boyayacağım. İnşallah kazanamazsınız. Özür diliyorum, İspanya'yı da seviyoruz. Belki bir dostluk, kardeşlik olur falan ama Salih özellikle yabancı ligden gelen Allah. Salih özellikle yabancı ligden gelen milli oyuncularımıza takımları kahraman ve cesur olmamaları yönünde mobbing toplantısı yapıyor olabilirler mi? Oha. Kim Antalyaspor'a geldi? Ha, Hacı Rahit burada oynuyor. Evet, Hacı Rahit gel bakayım. Gavi kim? Fitrele şu. Gavi. Lamine Hamal odada oturup Mbappe veya Messi'nin gol attığını görüp ben de bir gol atmalıydım demiyorum. Kimin ne yaptığı umurumda değil çünkü hepsi benden 10 yaş büyük. Ya bu sabaha kadar PlayStation oynamayı yasaklıyorum sana. Tamam mı? Saçma sapan bir açıklama olmuş yani. Bosnian woman plus pulls out her Fenerbahçe flag and her country ships. Four goals in 23 minute 23 minutes. Minute. Bosna Hersekli kadın Fenerbahçe bayrağını açtı ve ülkesi 23 dakikada 4 gol yedi. Allah Allah. Adamlar ne güzel indiriyor Avustralyalıları. Hüf be, sarı kartlı Balagun çıktı oyundan. Yaşanmıştır bu. Abi baksana. Ama 2-0'mış maç herhalde. Bu troll GS'de biri sanırım sahibi. Bu sayfa mı? Troll futbol mu? Alamıyorum. Mücahit'ten geliyorum abi. Mücahit de Fenerbahçe'de. Carlo Ancelotti, Don Carlo. Yüksek yoğunluklu bir Dünya Kupası olacak örneğin. Arjantin yüksek tempolu futbol oynamıyor ama oyunu çok iyi kontrol ediyor. Çok mücadele eden, agresif savunan ve öne çıkan takımlar gördüm diyor. Hindili ya troll.
Hindistanlı diyorlar. Kumru'nun bir önceki tam. Kumru kim lan? Ha, yapay zeka mı? Evet, 2-1 Avustralya'yı yeniyoruz. 2-1, 2-1, 3-1 bizi yeniyor Avustralya. Şimdiki 2-1 biz yeniyoruz. 2-1, 2-1, 1-0 onlar bizi yeniyor. Bu maç beraberlik o zaman. Evet, Amerika maçı da bitti arkadaşlar. Muriç aldık, yine eski kanlar dönüyor. Bu sene şampiyon Fenerbahçe. Abi Vedat Muriç çok önemli ya. Helal olsun. Abi Kumru neyi biliyor? Hani bilememiş. 2-0 kazandı adamlar. Neyi biliyor? Ancelotti Godfather'a dönmüş. Bitti bitti, evet Şükran abla. Bence bilemiyor. Yenilgiyi. Abi birinci çıkmak imkansız artık, bu haram balcı herifleri yendi. Çerez gibi grup gelmiş de ben ne kadar umutluydum. Moralim bozuldu of. Herkese iyi geceler diyor Murat Bey. Murat Bey görüşürüz. TRT Kanada ile Katar arasında oynanan maçta sakatlık nedeniyle duran oyunu su molası zannederek reklama gitti. Maç oynanırken 1,5 dakika sonra apar topar yayına geri giren TRT 1 dakika sonra hakemin su molasını işaret etmesi nedeniyle tekrar reklama gitti. Yani bazı insanlar bazı işleri hak etmiyor işte, ama böyle her zaman. Lig, ligden birinci çıkmak zaten intihar. İkinci çıkarsak daha kolay rakiple. Sadece son 16'da Arjantin'le eşleşiyoruz. İkinci maçı alırsak birinci olma ihtimalimiz var mı Salih? İki maçı alırsak birinci olma ihtimalimiz, ABD'nin yenilmesi lazım herhalde. Yok, çok garip matematik oluyor orada. Zaten 4K yayın yok. Leş gibi maç izliyoruz. Son 16 Arjantin çeyrek final Portekiz. Portekiz giderse bu arada. Portekiz karışabilir. Morokko'nun ilk 11'i. Oğlum Oğuz Aydın'a benzettim lan. Oğuz Aydın'a benzeten bir ben miyim şunu? Ne kadar benziyor. Niye Morokko'nun ilk 11'ine bakıyoruz? Brahim Diaz var diye mi? Brahim Diaz, Sayibari, El Kanakonikonus, Oynami, El Aynaoini, Boudatti. Şu adamı herkes istiyor. Boudatti, Boadi. Şu adamı herkes beğeniyor. Mazrui, Riyad, Diop, Hakimi, Bono değil miydi oğlum bu? Bono, evet, kaleci Bono, benli çocuk. İki tane Bondi. Oynami. Paraguay. Evet. Boadi'yi Real'e alır Perez inşallah. El Nesir'im nerede? İki tane Bounty. Bir tane Snickers. İki tane Bounty. Abi train. Çuf çuf. Allah, bunu nasıl okuyacağız? D grubu olası senaryolar. Paraguay karşısında puan kaybedersek ABD liderliği garantiliyor arkadaşlar. Paraguay karşısında puan kaybedersek, yani beraberlik ve yenilgide ABD lider oluyor. Paraguay karşısında yenilirsek turnuvayı erken kapatıyoruz. Hemen gidiyoruz köyümüze. Galibiyet halinde grupta sonuncu olma ihtimalimiz tek senaryoya kalıyor. Avustralya, Türkiye ve Paraguay'ın 3 puanda bitirdiği bu senaryoda bu üçlü arasında maçlarda elde edilen puan ve averajlar belirleyici olacak. Avustralya Paraguay'a karşı kazanmadığı sürece ABD ve Paraguay'ın maçlarını kazandığımızda liderliği garantiliyoruz. 3 puan ve -1, -2 averaj en iyi 8 üçüncüyü belirleyecek sınır değer olabilir. An itibariyle 3 puan ile 3. olan takımların yükselme ihtimalleri. An itibariyle 3 puan ile 3. olan takımların yükselme ihtimalleri. 3 puan artı 2 ve üstü averaj %96. 3 puan artı 1 averaj %92. 3 puan 0 averaj %90. 3-1. Oğlum bu ne? Bu ne? Buradan sonrası kafam karıştı. Bu ne istiyoruz burada? Bunu geç. Şuralar önemli ama bak. Şuralardan bir şeyler anladık.
Salim moda olmanın bir mesaisi var mı? Yok abla hemen yani yorulduysan falan uykun varsa işin gücün varsa hemen yatabilirsin. Öyle bir sadece yani oraları kontrol edebilirsin chat'i falan. Küfür eden, hakaret eden, Türkiye'ye, bize, onları falan. Salih bu Enzo neden Real'e kapı atmaya çalışıyor sence? Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordur. Yani Real Madrid'in de öyle bir e, boş oyuncu toplama niyeti var ya. Boş oyuncu topluyor. Enzo boşlar diyemem de Bernardo Silva falan boş oyuncu yani. Niye aldılar bilmiyorum. Bedava diye aldılar. ABD ve Avustralya'yı adam ettik. Vallahi adam ettik ya. Şu anda çok kızıyorum milli oyunculara. Demek ki Avustralya gol yiyebiliyor. Yemez mi abi yani ya? Bümün abi. Bümün Kaan abi. Yemez olur mu abi işte Kerem'le olmuyor işte. Bak adamların Balagun'u orada gol atmasa bile neler yaptı. Gol attım bu arada tam bilmiyorum da. Every way that I can. Evet olaylar böyle arkadaşlar. Biz atamadık. Biz atamayız arkadaşlar. Kaleciler de bu arada bizim maçta iyi oynadı ya. ABD'ye çok açık verdiler ama abi. Evet o da doğru. Dostlar taraftar alışverişte görsün. O ne demek? Şakaydı. Salim olmanın mesaisi var. 8 tane en iyi 3 arasına girmek için 3 puan eşitliğinden averaja bakılacak. Averajımızın iyi olması lazım. Kerem var yine. Maçları olaylı geçti. Birkaç sarı kart çıktı. Küçük bir tartışma oldu. Avustralya'nın 2 tane penaltısı yendi. Kerem var yine. Madrid transferleri için diyorum. Dostlar alışverişte görsün. Dostları alışverişte görürsün mü? Bir atasözü gibi bir şey mi söyledin orada? Milli takım ABD gibi ilk başta ayağı hızlı pas yapsaydı biz işte topu hızlı çeviremedik orada. Kafalarını karıştıramadık. Avustralya mutlaka gol yerdi de bunu söylüyordum dediğimde çıktı. Kapatalım sabah 5.30'da. Evet 5.30 5.45 gibi buralarda oluruz. Hepinizi sabah kimseye söz vermeden zaten dev ekranlarda maç olmayacak. Birlikte maç izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Gümbür gümbür girelim yayına yine. Totemlerle gireceğim yayına. Belki Türkiye forması giymeyebilirim. Bir totem öyle yapabilirim. İlk dakikalardan golü buluruz. İlk 10. dakikada gol atacağımız içime doğdu şu anda bilmiyorum. Türkiye forması giymiyorum. Gol attıktan sonra formayı giyiyorum. 3, 4, 5 atıyoruz. Ne diyorsun o işe? Kapatıyorum kimse kalmasın içeride. Yarım atlet giy. Abi yenersek soyuncan o zaman bu durumda. Kupayı alalım soyunurum. Direkt kupayı almaya ama gruptan çıkma değil. Kepenkleri kapatmadan çıkaralım. Çıkalım. Çıkmayın hocam kalın burada. Hemen bir misafir döşeği atarız yere bir. Yer yatağı. Yatağı değil bak yatağı. Yer yatağı. Gavi gibi konuştun. Gavip gavip konuşmayın. İnsanları gönderme esprisi değil mi? İyi geceler. Kerem'in hiçbir suçu yok aslında. Suç tamamen Montella'nın, kesinlikle katılıyorum. Eyvahlar olsun. Özür diliyorum herkesten. Sert bir şekilde. Sizleri seviyorum. Biraz duygu dolu da böyle konuşmuş olabilirim yayında ama bazen geliyor bana işte o yediğimiz hakaretlerden, kötü eleştirilerden. Halbuki işimizi daha iyi yapmaya çalışırken böyle eleştiri almak üzüyor insana. Sağ olun ama modumu tekrar yerine getirdiğiniz için teşekkür ederim. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz. Ama beni de sevdiğinizi hissediyorum, biliyorum. 5.30'da mı gelelim? Gelin siz 5.30'da gelin abi yerinizi alın biz açarız. Benim de ilk 10 dakikada gol atacağız gibime geliyor. Çünkü çok hırslı geleceğiz gibi. Allah'ım ne olur. Allah yardımcınız olsun. Salih senin yüzünden olmuş. Evet. Salih abi. Aziz Yıldırım'a kaçacak yine. Çabuk kaçın. Aziz Yıldırım'a dönüşmeden gidin. Git bak buradan. Çocukların sabah sınavı var orada bak ha. Sen mini başlıyorsun ya. Ama yankılı. O Allah yardımcı. Evet yankılı. Çizgili pijama ve beyaz atlet kombini. Abla keşke o armut göbeği olmasa. Armut değil ha karpuz oldu artık da. O göbek olmasa neler giyeceğim burada da.
Arda atacak. Hilal'den de bir iddia geldi. Arda diyor. Ben de Kenan İldiz atacak diyorum. Kenan atabilir. Kenan atacak ya. Kenan'ım. Nasıl lan? Seviyoruz. Orkun'u boş ver abi. Uyuyanları uyandır da git. Kulaklıkları çıkar. Salih, senin yaptığın takım kuruşu, ben de aynısını kurdum. Evet, Nicat Alekberov. Çok güzel kadro kurduğumu düşünüyorum. Uyan. Uyan uyan. Fa. Fa. Uyansana. Uyan 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 uyan. Benim ay kızım sultanım. Kalk lan kalk. Vergisini ver oğlum. Uyuttuk seni. Hey. Kalkar mısın uyuyanlar? Ne oluyor lan diye kalkıyor değil mi adam kulaklıkla? Seninki İsrail, tövbe yarabbi ya. Yok abi, normal yıldız. Küfür yiyeceksin abi. Oğuzhan Koç'un milli takım şarkısını söyle. Mertcan Bahar'ınkini söylesem. Abi herkes milli takım şarkısı niye yapıyor? Ben de yapacağım. Arkadaşlar ilk tur atlayan Meksika mı oldu? Meksika dalgası. Görüşürüz arkadaşlar. İyi geceler. Sabah görüşmek üzere. Biz de yatalım, dinlenelim. Kenan Arda üçlüsünün uyumu lazım bize, aynen. Şükran abla, senin yarım saat önce gitmen lazım. Evet. Bu arada. Yap abi, bence Insta'da sesin harikaydı. See you. Kaldır beni. Hocam ver numaranı, vallahi arayacağım seni. Hediye fikirleri. Insta'dan yaz bana. Arkadaşlar bu arada uyandırın beni. Bir şey yapın. Kim uyuyacak? Ben uyurum ya. Sabah çok erken, ya sabah 6'ya kadar video editledim, paylaştım. Bir de erken kalktım. Şunu yaptım, banyoyu derzledim falan. Bayağı bir uyuyamadım da, şimdi yatacağım, bayılacağım. Ver numaranı. Ver o numarayı bana. Pas maçı izleyeceğim, sonra Brezilya. Evet evet. Bir de maçtan sonra çalışıyorum, ben işe gideceğim o yüzden. Uyandım, ne oluyor? Uyan diye hocam. Uyan, bir daha uyu. Özür diliyoruz Süleyman hocam. Ama Netflix olarak kullanmayalım. Beni uyandıracak kişi beni uyandırdı. Aynen o moddayız. Şu an tüm Türkiye o modda bence. Çok iyiydi bak. Beni uyandıracak kişi beni uyandırdı ya. Bana WhatsApp'a yaz, ben seni uyandırayım. Evet dostlar, görüşürüz. Çok iyiydi ama ya. Beni uyandıracak kişi beni uyandır diyor. Bay bay. WhatsApp'a yaz. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin arkadaşlar. Uyanın ama bak, bekliyorum maçta. Yayına bekliyorum herkesi. Güzel bir yayın olsun. Bay bay. Aa, nerede o? Arda Güler! Mais non! Il est pas... Muchas gracias afición. Tüm